Dostlar hepinize merhabalar. Ben Tatar Kemankeş. Söylediğim gibi sizlere İmparatorluk Başkenti mücadelesini kayıt üzerinden sunacağımı dile getirmiştim. Yanımda da Age of Empires Mobile böyle kenarından çıtırdan meraklı bir ahbabım, bir büyüğüm, Sayın Tektoket var. Kendisi normalde mücadeleci oyunları çok seven bir insan. Yalnız mobil oyun masasında yok. Abi evet, ilk defa böyle bir şeye şahit olacaksın. Ne düşünüyorsun? Valla gerçekten merak ediyorum çünkü mobil oyunda böyle toplanıp iletişim kurup işte klanların böyle beraber savaşması bana enteresan geliyor. O yüzden merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Abi şimdi sana bu merak ettiğin, sana bu otantik gelen durumu daha güzel bir hale getireceğiz. Tam kapasiteyle savaşacağız senin için. Kahramanlarımızın seviyesini 100'e tamamlıyoruz. Ve 100 yaptık abi her birini. Yeteneklerini de dağıtalım hemen. Yetenek slotu şu yüzden önemli abi. Bu birliğinin savunma, saldırı bilmem ne güçlerini arttırıyor. Bu yüzden bayağı önem arz ediyor. Mesela bunlar birliğinin saldırısını arttırıyor yine, savunmasını. Bir tane de ne verilebilir? Bu kahraman Ashoka. Ashoka kudret kahramanı nitelik verdik. Şimdi abi Justinian'e geldik. Bak birlik can bonusu. Bunlar çok önemli abi. Minik minik can bonusları arkadaşlar. Daha önce de sizlere söylemiştim. Bilenler bilir. Bunlar toplamda büyük bir etki yapıyor ve Justinian strateji üzerinden niteliği büyüyen bir kahraman olduğu için stratejisini artıran nitelik slotunu doldurduk. Sırada Hannibal var. Aynı şekilde bakın birlik saldırı gücünü arttırıyoruz. Bu küçük küçük minik minik bu güçleri vermiş gibi oluyor ama birazdan toplam yığın bir etki göreceksiniz. Şimdi bakın bu sekmeden bir geriye çekildiğinde o yığın etkiyi göreceksiniz. Ne yaptı şimdi? Birlik gücünü bir kontrol edelim sizlerle beraber. 872 bin bandına dayandı abi. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Şimdi hemen şuradan bir bakalım. İttifak görkemi. 5000 imparatorluk parası harca görevi var. Bu görevin son günü ne zaman ittifak görkemi etkinliğinin? Onun da bugün mü yoksa? Yok daha 2 gün varmış. Tamam sıkıntı yok abi. Şey yapalım. 50.000 birim eğit. Ben bunu her türlü yaparım gibi görünüyor. Aldık abi biz bu görevi. Çünkü neden? Şu ahıra gidelim abi biz. Şu hızlandıralım. Sizlerle beraber biraz birim basalım. Biraz 5. seviye süvari basacağız abi. Bugün tekrar hatırlatma aslanım benim. Biraz basacağız abi. Daha çok eğitim günümüz var. Normalde bu yaptığım yanlış bir şey. Ama bugün taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacağı için mecbur yapmak durumundayız. Bir yandan da bakın buradaki görev ilerliyor arkadaşlar ittifak görkemindeki. Bu yüzden yaptığımız şey yanlış da olsa benim gözümde toplamda doğru bir şeyin içerisindeyiz diye düşünmekteyim. Şimdi abi ufaktan kenardan görev ödüllerini de aldık. Hemen bir tane daha yine 5 seviye süvariden üretelim. Bu birliğin tamamı ne oldu şimdi? Usta savaşçı süvarilerden yapmaya tamamını yine biraz var diyor oyun bizlere. Abi biraz meşakkatli bir iş. Yetiştirmeye devam edeceğiz mecbur bu şekilde. Biraz tuzluya mal olacak gibi. Yani ben kendimi biraz göstermek istediğim için aslında şu anda basıyorum dostlar. Yani böyle bir şey yapmayın abi. Hani ilk imparatorluk şehri mücadelemiz ben de basarım falan kafasına hareket etmeyin. Çok zararlı, ziyanlı bir şekilde çıkarsınız. Çünkü bakın benim çantamda yeterince hızlandırmalarım var. Abi bu arada şeydeki paylaşım olumsuz etkilenmiyor değil mi? Discord'daki. Görüyorsun. Yo, gayet gözüküyor. Tamam abi harika. Sorun yok. Göstereyim abi olayı da. Şuradan yiyoruz abi şu anda. Buna eğitim basarken. Askerlere eğitim basarken şu anda giden yer burası. Eğitim hızlandırmalar. Zaten kaynağımız yeterince var olduğu için hiç sıkıntı değil şu an oraya basmamız. Şimdi bakalım daha ne yapılabilir? Abi teçhizatlara seviye basalım. Oo. İlerletelim abi teçhizatların seviyesini. Verebiliyoruz. Verebiliyorken vermek iyidir abi bunları. Bakalım. Abi bayağı ilerlettik diye düşünüyorum. Tamam. Yapacak bir şey yok zaten daha fazla da. Gayet iyi oldu. Abi bak milletin savaş hazırlığında olduğunu da şuradan anlayabilirsin. Şu ödüller kısmını görüyor musun abi? Millet ufak tefek paketler çekmiş. Ufak tefek biraz ilerleme yapmış. Şimdi bakalım abi. Haritaya gidelim. Haritadaki hareketliliği görelim. Ne durumdayız? Sahayı bir görelim. Umarım şimdiden çarpışmaya Bir de başlama olayları yoktur. Evet abi. mesela kazanana ne veriyor? Abi hemen Kaybedince ne anlatayım. oluyor? Hemen Hani anlatayım biraz abi. onlara. İmparatorluk başkenti burası ya abi. Şimdi başkenti aldığında abi sen. Başkenti aldıktan sonraki süreçte şey karşımıza çıkacak bizlerin. İşte imparatorluk başkentine saldırı geçmişi diye bir detay ortaya çıkıyor. Bir argüman ortaya çıkıyor. E, Burada kral atanıyor. Sunucunun bir kralı oluyor abi. Kral bir hafta süreyle bir sonraki başkent mücadelesine kadar tahta kalıyor. İstediği kişiyi sürgün edebiliyor. İstediği kişiyi zincire vurabiliyor. İstediği kişiyi cezalandırabiliyor. Soytarı ilan edebiliyor. Hapse atabiliyor.
istediği valiyi ve bunu yaptığı kaleler olumsuz yönde penaltılar alıyor abi. Mesela sunucuda istenmeyen birisi var. Onu derdest ediyor abi. Zincire vuruyor adam. Onun elindeki güçler alınıyor. Mesela diyor ki bu adamı cezalandırdım diyor. %5 diyor bunun askerleri daha az cana sahip olacak bir hafta süreyle. Hadi bakalım. Çıkartmıyor da hapisten. İşte buff'lar var. Mesela %10 araştırma hızı veriyor. %10 inşa hızı veriyor sana 15 dakikalığına falan gibi buff'lar da kullanabiliyorsun. Böyle güzel bir durum var. Hemen bakalım haritadaki genel duruma. Abi şu an haritada vurulacak hedefler belirlenmiş. Bak mesela ilk rally, ilk seferberlik ordusu İmparatorluk başkentine gidecekmiş doğrudan doğruya. İkinci ordu Kutsal Kulesi'ne gidecek diyor. Ok Kutsal Kulesi'ne gidecek diyor. Diğer dördüncü ve son ordu Mızrak Kulesi'ne yollanıyormuş. Beşinci ordu olsa olsa Süvari Kulesi'ne doğru hareket edilecekmiş ama bence düşmanımız bize göre çok daha avantajlı abi. Ben onu söyleyeyim yani. Adamlara bakar mısın? Tam kadro buradalar abi. Çok ağır bir kapışma yaşanacak. Yani gerçekten korkunç şeyler olacak. Ben bunu hissediyorum şimdiden. Gerçekten bambaşka bir şey olacak yani net. O yüzden biraz heyecan var yani yalan olmasın. Çünkü bizim taraf o kadar dolu hissettirmiyor abi. Bakalım bak mesela şimdi bakalım kaç kişi çevrim içi. 24 kişi çevrim içi abi. Bu çok az bir sayı. Yani tamam mücadele daha bir saat var diye gösteriyor eyvallah. Ama gerçekten bence az bir sayıdayız şu anda yani yeterli değil. Bir yandan etkinlik düzenleniyor. Hani şeyi artırmak adına, çekimi artırmak adına. Biz de dümenden katılalım abi etkinliklere. Hamur abi yolladık. Kaç dakikada gidiyor oraya? Yani daha savaşa bir saat var. Evet abi evet. Ön bir hazırlık yapmak için girdik gibi oldu şu anda biz. Senin objektif yorumlarını alalım. Şimdi bir mobil oyun özelinde. Hmm, Yani e, değişik ya. Hani ne diyeceğim bilemedim şimdi. Oyun Değil mi? Mücadeleyi mobil. görmeden bir şey O söyleyemiyorsun. ikonlar, şunlar, bunlar mobil evet ama içerik olarak bayağı bir tıklamalı ki daha önce de gördüğüm kadarıyla Abi yani öyle. Mesela birliklerine emir verebiliyorsun. tabii Oraya ki buraya abi tabii gidebiliyorsun. ki. Hani o Mesela bak biraz şu adamla ben şu an sahada karşılaşmak istemem abi. Beni yer. Yani un ufak eder. Bak adam dizmiş abi bak. Tıkladık adamın birliğine bak. 2 milyon 245 bin gücünde sadece kıta gücü var abi adamın. Ve bu adam heh, oyunu bilen bir arkadaşımız olduğunu karakterlerinin seviye ve işte verdiği özelliklerinden belli ediyor. Bakayım buna ne yüzük vermiş mesela bu ne? Yanlış yüzük vermiş. Pek bilen bir arkadaş değil gibi. Bilmiyorum. Ama yapmış yani dizilimini. Mesela bak yine başka bir arkadaş var. Yine Hov'da bu arkadaşla karşı rakip ittifakta. Bakalım bu ne yapmış? Abi bu korkutur işte bak bu biliyor. Şu verdiği sakin su yüzüğü rakip birliğin aldığı hasarı azaltan bir yüzük. Tehlikeli abi bu adam mesela. Yani diyor kardeşim ben tehlikeyim. Sana bunu net söylüyor yani. Şimdi bir bakalım abi biz. Şimdi biraz güç mü kassak ne yapsak bilemedim. 455 sen puanımız şimdi var. Evet abi. savaşta bu adamlarla denk gelebilirsin değil mi? Eğer Tabii doğru ki abi. Tabii yerlere ki. gitmezsen. Sahada bu adamlarla karşılaşman işten bile değil. Karşılaşabilirsin. Gayet normal ve doğal olarak. Kaçırabilirsin de. Tabii. Yani işte Mesela bu sana o özgün şeyi veriyor yani. evet abi. Mobil oyunda pek olmayan bir şey. Sana bir durum daha söyleyeyim. Mesela süvari birlikleri haritada daha hızlı intikal hızına sahip. Yaya birliklere nazaran çok az biraz daha hızlı gidiyor. Bu büyük bir avantaj oluyor ama senin için. Bak dikkat buyur. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. Her şeye rağmen bayağı iyi bir birlik dizdiğimi söyleyebilirim yani. Olay nedir? Bakalım. Merak. Ha, eldeki kaynakları çok vermiyorum. Başka bir sıkıntı yoktur şimdilik. Yani haritada şu an savaş var mı onu da bilmiyoruz. Bakalım mesela Kral Şehri şu an çok hareketlidir evet. Aa bak mesela bir sürü sözler söylenmiş. Bak mesela ne demiş? Fazla duygusallık. Bu tür konuşmalar yapmadan önce en azından biraz kas yapmalısın. Demiş mesela Ekivoki. Spartaküs'ü rahat bırakın sonucu serisiyle kimse ilgilenmiyor demiş. Abi büyük ihtimal kavga ettiler şu anda. Bak evet ben sana söyleyeyim. Yani muhabbeti okursan anlarsın. Bak ne demiş mesela? Bu savaştan sonra sonucun ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yapalım demiş. Yani dostça savaşalım demiş. Bu Türk kromozom. Bu zaten valide de oynamıştı bu arkadaş. Ben tanıyorum kendisini. Bu da demiş ki olgun bir düşünce. Kesinlikle haklısın demiş. Doğru telaffuz ettiysem. Yani doğru Hı hı. okuduysam. İngilizcem yetiyor demek ki biraz. Evet.
Doğru, Ee, doğru. Şimdi Britem diye birisi demiş ki Spartaküs şimdi karar zamanı. Anlaş veya anlaşma. Evet, ne diyor abi? Tacı paylaşacağız ya da sunucuyu diğer sunuculara karşı savunmanın tüm yükünü siz paylaşacaksınız. 90 dakikadan az zamanınız kaldı. Abi adam anlaşma diretmiş ya. Gerçekten savaş çıkıyor şu an. Dur bakalım. Ne diyor? Şimdi kararınızı verin. Ya sonucumuzu savunmamızı isteyeceksiniz. O adam direkt şehri istiyor mücadele etmeksizin. Ya da diğer sunucularla tek başınıza savaşacaksınız. Akıllıca kararınız bu sunucunun tarihinin seyrini değiştirecek şimdi ya da asla. Abi adamlar çok saldırganlar ya. Ve bizim klan lideri AFK'ymış abi. Çok kötü bir durum. Abi çok sıkıntılı bir durum. Yani savaş bile dönmeyebilir şu anda. Net ben bunu anladım. Yani bizim Balina'nın bu kadar güç kasması boşa gitti. O zaman savaş çıkmazsa ben sana söyleyeyim adam boş yere acele etti. Tek başına şu an 31 milyon güçte. Rakip Abi kral bu mu? daha kral değil işte abi adam. Ve kötü taraf şu. Bu bizim en iyi savaşacak olan adamımız. Şu Ha, an pardon, yalnız evet. gibi şey olarak. Yani Hov'daki adamların tamamı atıp tutuyorlar. Bir karar verin diyorlar şu anda. Ve bizden kimseden ses çıkmaması üzücü. Endişe verici bir durum. Yeni güne geçmişiz bu arada abi. Hemen yeni güne geçmenin verdiği şeyle yeni haftanın tüm materyallerini de topluyoruz. Bossları keselim. Bu arada kahramanlarımız seviye olarak ilerledi. Onların becerilerini ilerletmeyi unuttuk. Hemen ilerletelim abi becerileri. Tamam, limit doldu. Hemen yaptık abi seviyeyi gördüğünüz üzere. Ashoka'yı da yapalım abi. Ashoka en önemli kahramanımız. Maurya'nın görkemi. En önemli becerisi zaten. İlk bunu vermemiz gerekiyordu. Verdik. Şimdi aynı şekilde Justinian'de de bunu veremedik. Beceri puanı yetmedi. Şimdi ne yapıyoruz abi? Yeni haftaya geçtik ya abi. Tüm mağazalar sıfırlandı abi. Tüm mağazaların ödüllerini topluyoruz. Yeni haftaya geçmedik mi biz? Abi burada Geçti. anormal bir Burada durum var. 23.58 yazıyordu. Evet, arena Yukarıda sağ üstte. abi çok tatsız. Arenayı yenilemedi. Neden böyle oldu? Bir dakika hocam. Fikir yapman gerekiyor mu yoksa? Belki öyle bir şey mi oldu desek? Arena yenilenmemiş olabilir abi. Dur şurayı bitirelim. Gerçi pazara yeni giriyoruz değil mi biz şu an? Evet, pazara girdik. Oh, aklım gitti abi bir an. Bir an aklım gitti, tamam. Tamam, normalde arena 2 hafta öncesi 2 saat öncesinde kapatır. Şöyle ki şimdi ücretsiz oynuyorum ya ben. Oradaki verdiği 5 madalya bizim için çok önemli abi haftalık. Ben madalya ödülü yenilenmedi zannettim. Bir an içime doğru gittim yani, hissetmişsindir. Ha, Evet, bir ne oluyor oldun, evet. çok çok tatsız abi. Ödüller gelmiş abi, hemen ödülleri aldık. Daha arena ödüllerinde tanınamadı. Yetkili kim? King Naka ittifak yetkilisi olarak atandı. Abi savaş geliyor şu an. Gümbür gümbür savaşa doğru gidiyoruz hocam. Bu Hoy muydu? Hoj muydu? Tamam. Hov abi rakip, evet. Rakip klanın ismi Hov Hov mu? abi. Ha. Bize bırakın diyorlar yani, değil mi? Evet abi, adamlar açık net bir şekilde tacı istediklerini Madem öyle, söylemişler. bize bıraksınlar madem sunucunun kaderiymiş. Değil mi? Abi işte bak mesela şu adama gidip vurmak istiyorum, anladın mı? Bak mesela gözcü atacağım bilerek. Bu beni savaş durumuna soktu şu anda ona gözcü atmak ama umurumda değil. Çok triggerlandım abi, biliyor musun adama? O yüzden gözcüye attım yani. Ödülü yenile kardeşim. Bu ödülü senin, bak bu olur. Hemen gönderdik. Yeni güne geçtiği için abi hemen yeni günün etkinliklerini yapmak gerekiyor. Bir yandan da boss fight yapıyoruz. Günlük abi keşiflerde bosslar var. 3 tane boss geliyor. Bunların önemini şöyle söyleyeyim. Her bir boss bir ödül veriyor. Mesela bu 2000 beceri puanı veriyor abi. Bir sonraki boss tecrübe kitabı veya madalya verecek kahramanı ilerletmek için. Bir sonraki de yine aynı şekilde madalya veya tecrübe kitabı. Ama üçünde garanti olarak dönüyor kendisi arasında. Şu an anti karşıt birim kesiyoruz. Artık kıtanın geldiği gücü sen hesapla. Şu an kestiğimiz birim bizim 2 katımız olan bir mızraklı birimiydi. Biz süvari olarak kesiyoruz ve ilk rapor geldi abi. Bakalım. Abi adamın gücü görüyor musun bak. Adam usta savaşçı, okçular 90 seviye, 91, 90. Abi ürpertici ya, adam birliği yapmış şimdi, bak ben sana söyleyeyim. Mesela şeytan diyor şimdi git buna vur ama savaş sebebi sayabilirler. Evet abi, ödüllerimiz geldi ardından yine günlük. Aman abi sen
Klan şeyiyle devam et de. Yok abi, şimdi adamlar diyorum ya, vurursun biz böyle bir şey yapmayacaktık derler. Sıkıntıya girersin yani. Senin de dediğin gibi sabırlı biraz. Sabrın sonu selamettir tadında takılmak gerekiyor. Dünya Boss Harekatı gelmiş. Her gün farklı etkinlikler oluyor abi. Mesela bak, paketler yenilenmiş. Seni bir şekilde bu arada oyun şeye sürüklüyor abi kesinlikle. Kardeşim bak ya, sana şöyle bir paket Bak vereyim. 1 dolara şu var, 3 Aynen, dolara bu var. aynen, aynen. Tam olarak abi sen yakalamışsın olayı. Şu Ha, önemli bak işte bu bak. mobil oyun havası zaten. Bu Bak normal. şura çok önemli abi. Her cumartesi pazara bağlayan gecenin ödülü budur abi. Şu mücevher sandıkları çok kıymetli abi. Mavi mücevher sandığı bunlar. Dizilimin gücünü acayip uçuruyor o mücevherler. Mesela kırmızı dizdiğini düşün hepsini. Kırmızı en son abi. Bitti olay yani. Ben sana net söyleyeyim. Kırmızı olayı bitirir yani. Şimdi abi bakalım ne çıkacak sandıklardan bahtımıza. Abi önce Hadi bak, mavileri güzel bir açıyoruz. şey. Aynen. Hadi. Birim saldırısı zırh. Zırh çok önemli değil şu an şu seviyede ama hiç yoktan da iyidir abi. Şimdi zaten birleştir atacağız bu mücevherleri de. Bakalım abi, şimdi mücevherlerimizden ne gelecek ne gelmeyecek hep beraber göreceğiz. Keşif tamamlandı. Keşfi yapmaya devam ediyoruz. Burada yine kılıçlılar var. 81.000 birlik limiti. Çok iyi abi, çok iyiyiz. Yine bir ödül muhabbeti var. Ne gelmiş abi? İttifak toprağı alınabilir. Aldık abi. Malzeme ödüllerini de aldık. Şu bağışımızı da yapalım abi. Yeni güne geçtik ya. Her bir ilgili güne geçtiğinde abi bağış muhabbeti var yani. Günlük görevlerin var senin. Bunları ilerlettikçe o günlük görev rutinin de önem arz ediyor senin için. Şimdi abi ne yapıyoruz biliyor musun? Rünlerimizi birleştiriyoruz. En önemli konulardan birisi abi bak. Şimdi kardeşim dayatma. Almıyoruz paket maket. Geldik abi demirciye, birleştir dedik. Toplu birleştirme var abi. Bak direkt bunları yapıyor şu an. Toplu birleştirme bastık. Rünler geldi abi. Bir daha yapıyoruz. Mavi bir tane savunma rünü aldık. Mor yok abi. Gerisi yok. Şimdi bir bakalım abi. Kuşanabilecek daha iyi ürünü var mı adamlarımızın? Geldik dayıya. Ashoka'dayım. Abi daha iyi ürün veremedik adama ya. İyi mi? Şeye verebiliyor muyuz? Bakalım. Abi yok. Bu adama da veremedik. Üzüldük Serkan Bey. Olsun, ileride birleştirilebiliyor Evet herhalde. abi, evet Anladığım abi. kadarıyla. Birleştirerek daha iyi 3 ürünleri 3 getiriyorsun. mavi, bir mor yapıyor galiba. Kesinlikle. Bir gen Ama birleştirme durumu var, bak tamam. şimdi, bunu aldık abi. Bu daha iyi oldu. Maviden daha iyi bu. Çünkü bu mavi her birinden birer beceri tüm nitelikleri bir yükseltiyordu. Buysa abi 1.35 olarak direkt strateji. Primary dediğimiz asıl yükseltmesi gereken niteliği yükseltti. Kazara sinematiğine girdik dayının. Strateji 412 abi. Hiç fena değil. Daha iyi olabilirdi. Abi biraz süvari yetiştirelim ya. Ne diyorsun? Tabii. Yetiştirdik abi. Yine yetiştirmeye bastık. Elimiz o dövmeye gitti. Evet, bu birliği de dövdük ve bitti abi. Günlük şeyler ilerledi bayağı bir. Yetti mi? Yetmedi. Hemen ordu talim ödüllerini de topluyoruz abi. Bunların tamamı günlük ödül muhabbetine giriyor. Bayağı bir fazla böyle ödül veriyor aslında. Abi şimdi şöyle, şu kilometre taşları önemli senin için. Mesela sonda Evet. sana verdiği şu bir tane verdiği mücevher sandıkları çok önemli abi. Efsanevi giriş görevi alım jetonu ve rastgele taslak. Asıl önem arz eden şeyler bunlar. Çünkü o rastgele taslaklar sayesinde oranı var. Belli bir oranla sana efsanevi eşya falan da düşürüyor. Çok iyi oluyor. Mesela bak şu an cephaneliklerden toplama yaparak taslak elde etme günü yine ve burada efsanevi taslak da elde edebilirsin. Bugün bunu da gerçekleştireceğiz ama ne zaman? Barnak'tan sonra dediği gibi şu an gözden düşen, Savaştan sonra. emekli olan bir şeyin, şovmenimizin savaştan sonra abi, evet. Bakalım durum ne? Yani Hı. çok fazla ödül alma kanalı var demek istedim. Evet, o dediğin Farklı farklı kesinlikle doğru abi. yerlerden ödül toplayabiliyorsun. Bak abi, mesela adam yine salça olmuş. Ne demiş? Spartaküs'ün, yani bizim liderden bahsediyor. Şu sözlerini duymak istiyorum. Bilge insan çocuk gibi konuşmaz. Abi yani bir mobil oyun oynuyorsun, anladın mı ya? Bu neyin Evet, havası yani? biraz aynen bir rage bait şeyi gibi bir Abi hava var tuzak orada. zaten bu yani. Hani bizi yükseltip çakacaklar kendilerine göre.
diplomat yaptıkları adamın gücüne bakar mısın abi? Bu adamı ben sahada döverim yani. Hani diplomat yaptıkları adam bu. Ya kafayı yersin. Hani taverna kahramanını kendi profiline koymuş. Yani şimdi bir şey demek istemiyorum. Çünkü benim söz hakkım yok. Hani yetkili müttefiklerdeyim ben. Ana müttefikler değil bak. Yetkili müttefiklerdeyim ben. Seçkin müttefikler içindeyim abi. Ve şu an hala istediğimiz çevrimiçi seviyesinde bir sayıda değiliz. Yani 169 kişi ittifak var. Ve 25 kişi var abi şu an. Yani zaten kimse gelmezse bu iş biter. Ben sana söyleyeyim, yatar yani bu iş. Direkt başkenti veririz. Sağda dümenden çatışılır. Ve olay biter yani. Normalde yaklaşık kaç olması lazım? Hani sence Abi şöyle genelde bu tarz etkinlikler sırasında savaş etkinliklerinde bir yarı yarıya olur. 75-80 kişi kesinlikle çevrimiçi aranır gözler yani. Ki bu başkent mücadelesi çok önemlidir. Sunucular arası çarpışmada ilgili sunucu oyuncuları arasında da yüzdelik dilim olarak %60 %70 beklenir. Mesela iki aktif ittifak olur abi genelde sunucularda. Bismillah. Abi galiba millet başlamış da yo başlamamış. Oo abi şeytan diyor git şuraya salça ol ya. Ya o kadar savunmasız bir görüntüleri var ki şu an yani gözüme. Gidip şuraya vuracaksın abi birine bunlardan mesela. Manyak keyif alırsın. Ama yapmıyoruz işte yani hani şu an sıkıntı çıkar. Ya yoksa peki şimdi hı, başka tarafları bir göstersen yani Hov var, sizin göstereyim klan abi. var. Şu an abi iki Başka ittifak arasında sunucular mı dönüyor. var? İki ittifak arasında dönüyor abi şu an bizim sonucu. Tabii diğer sonucular var. Mesela nasıl anlatayım sana? Şöyle anlatayım. Şuraya tıklayayım. Abi geldik buraya ayarlara. Karakter oluştur dedik. Karakterler oluştur. Şu an mesela abi 464. sunucu açılmış. 2 gün olmuş bu sunucu açılalı. Bu gece yeni bir sunucu açmamışlar henüz. Bazen oluyor açıyor, bazen oluyor açmıyor yoğunluğa göre. Bizim sunucumuz abi 449. sunucu. Bu şu demek abi. 400 çok affedersin. Ay İyi yaşa, tıkandım. iyi yaşa. Eyvallah. Abi bu şu demek. Mesela biz 449'uz ya. 449 olarak 464'tekilerden tut 420 hatta 415'tekilere kadar bizleri aynı potada eşleştirebiliyor oyun. İleri mücadelelerde, sonucu arası çarpışmalarda. Bu hep sonunda hapşırdım abi bıraktım. İyi yaşa. Mutlusundur. Tutmadık Evet. artık. E, Bu sunucular arası değil o zaman. Yok bu bizim sonucunun şeyini belirliyoruz şu anda Kendi yani. Ha içindeki. kendi Kralını. içimizde aynen Tamam. Tamam. ilerleyişi belirliyoruz. Yani kim kral olacak, yönetecek, sözü geçecek gibi. Burada bizi zora sokan olay şu abi. İnsanlar çok fazla halden anlamıyor. Herkes ben de ben, ben de ben felsefesiyle yaklaşıyor. Bu böyle olursa büyük sıkıntı olur yani. Bu ekranda da gündelik mücadeleler var abi. Mesela bak ittifak ödülü. Kimin başına ödül koymuşlar bir bakalım. Bak bunda demir varmış mesela. Efsanevi ödül koymuşlar adamın başına. 93 bin asker var. Riskli abi. Bunlar olmaz abi. Bu adamlar beni aşar. Devam edelim. Bunda ne var? Yok. Bu istediğimiz ödülleri taşımıyor. Ha bak bunda da demir var. Buna çatarız abi mesela. Bunu döveriz. Rahat döveriz. Yağmalıyoruz. Ana kıtayla vuruyoruz abi. Adam zaten okçu. Bak bu bir savaşın simülasyonunu düşün abi. Evet. Bak izle şimdi. Direkt kuruttu gördün mü? İlk darbeden sonra nasıl eriyor okçular? İkisi de 5. seviye asker. Baya fazla, evet. Oo, Bitti abi bitti adam. Bak kumandan becerisini patlattığım an silindi zaten. Bitti. Ve daha %80 yani. Aha abi gelen ödüle bakar mısın? Rafine demir. güzel mi bilmiyorum tabii. Demek ki Olayını güzel bir anlatayım şey. abi. Senin kahramanlarının, atlarının süslerini yükseltmesi var. Şu süsü yeniden dağıtım dediğimiz şeyle yükseltmek için rafine demire ihtiyacın var. Kalsedon ve normal ham demir seviye yükseltmesini ayarlıyor. Geri kalanlarsa mora doğru götürüyor. Bu yüzden çok önem arz ediyor. Süsler efsaneviye doğru gidiyor yani seviye olarak. Bu şekilde ele alabilirsin durumu. Bayağı önemli bir olay bu arada. Mesela şu attaki bak oyun bu atı kitlemiş. Neden? Mitolojik becerisi var atın. Yiğit. Binekli kahramanın ikinci vuruş becerisi kudret hasarı %10 artar. Kimin atı abi? At. Ashoka'nın atı. Ashoka ne hasar veriyor? Kudret hasarı veriyor. Neyle? Kendi zayıf noktaya saldırısı ve işte koparma isimli becerisiyle. Daha fazla beceri deyip aslında efsanevi beceri çıkartabilir miyiz? Zafer kükremesi gibi.
Ne istiyor bizden bir bakalım hocam. Abi 2040 2400 materyal harcamamız gerekir. Neyse ücretsiz gelmesini bekleyeceğiz. O efsanevi beceri Aynen. madalyası parçası var abi. Onlar geliyor, onlarla açıyorsun. O yüzden beklemek şu noktada daha elzem bir durum. Şimdi bakalım. Bir yandan bak gündelik ilerlemeler de gerçekleşmiş abi. Baya baya iyi ilerlemişiz. Şimdi bir bakalım. Çağırma yapalım. Çağırmayla beraber de olayı bitirelim. Tavernamıza gittik abi. Görevi alım. Hemen tıkladık. Çağırmamızı yapalım. Tamam abi bitti. Şimdi hemen ödülü topla kardeşim. Ve bitti abi. Tüm gündelik ödülleri aldık. Gündelik ödüller aynı zamanda sana şunu sağlıyor abi. Savaş biletinde kahraman seferi diye bir kısım var. Burada oyun içerisinde premium verdiği kahramanı sana bir biletle sunuyor. Ama ücretsiz tarafıyla her bu biletin kendini tekrar etmesinde 2 taneden başlayarak toplam 5 sefer ücretsiz şekilde tamamlarsan kahramanın kendisini açma hakkına sahip oluyorsun. Mesela şu an Theodora'dayım. Theodora'dan önce açtığım kahraman da topluma kahramanı olan Diaochen'de. Diaochen'i hani bir topluma kahramanını neden açtın dersen onu da hemen anlatayım sana. Abi oyunda 3 tane becerisi, kendi imza becerisi de dahil olarak toplama becerisi olan tek kahraman Diaochen abi. Evet doğru duydun. Ablamız Çin'in 3 krallık zamanına karşılık geliyor. Lu Bu'nun yavuklusu, sevgilisi olarak karşımıza çıkıyor. Lu Bu da biliyorsunuz zaten tam bir canavar yani. O 3 krallık mitini Çin'in bilenler bilir, varsa aramızda bilirler. Ki bu oyunda da Lu Bu gerçekten canavar. Lu Bu ile karşılaşmak istemezsiniz. Yani şöyle diyeyim abi mızraklı bile kesen bir birlik Lu Bu birliği. Ben bilerek Lu Bu birliğine yönelmedim. Çünkü benim hedefim bu ilgili açtığım seferde diyeyim. Bu ilgili açtığım hesabımda daha çok farklı bambaşka bir hedefim var. Onu ezmeye eder şekilde ilerliyorum ben. Bakalım tutturabilecek miyiz? Orası da muallak. Birleştir dedik. Var mı hakkımız? Yok. İşte abi şu VIP mağazada her hafta bu ödüller yenileniyor abi. Bunları buradan çekiyorsun. İlla almak durumunda olduğun buradaki çekiçler var. Banko almak durumundasın abi çekiçleri. Çünkü yüzüklerin ilerlemez çekiçleri almazsan. O yüzden çekiçler çok önemli. Bakalım bir abi bir yandan. Tamam. Arena abi sadece sana şu kafaları vermiyor. Arena'nın bambaşka bir fonksiyonu daha var. Arena abi sana yüzük yükseltme materyallerini de takdim ediyor. Şuradaki materyallerin fiyatları üzerinden bak alttaki 3 sıra şu 3 sıra yüzük yükseltmelerinin bedelleri. Her bir parçanın. Bunların ederleri üzerinden efsanevi yüzükleri yükseltmenin maliyetinin ne kadar pahalıya mal olduğunu anlayabiliyorsun değil Bayağı, mi? bayağı pahalıymış. Ciddi pahalı yani. Bak 5 tane mavi kum yani nadir yüzük yükseltmesi materyalinden alabilirken bir tane kaliteli efsanevi yüzük yükseltmesi materyali alabiliyorsun kaliteli altın. Kaç taneyle arttırabiliyorduk? Abi seviyeye göre değişiyor. Şöyle anlatayım. Mesela şu an. Yüzüğe geldik. Yüzüğe geldik abi. Mesela Ashoka'ya almam gereken ve birçok kahramana önerilen abi oyunun en kaliteli efsanevi yüzüklerinden birisi Yüce Dağı. Yüce Dağı diyelim ki abi sen Ashoka'ya vermek istiyorsun. Abi Yüce Dağ sana diyor ki kardeşim diyor e, beni diyor 1800'e alıyorsun diyor. 1800'e 1800 diyorum 1600'e 1600 aldıktan sonra abi alman yetmiyor. İlk seviyesinde abi 10 tane kaliteli altın hop yutuyor senden yüzük. İlk seviyesinde. 20K yani. Direkt. Abi şöyle düşün. 10 tane harcadın. 10 her bir 10 seviye daha bir dönüm noktasıdır. Yüzük gelişir. Yüzüğün şu verdiği buff gelişir. Şuradaki verdiği kendi buff'ı gelişir. Bu şu manaya geliyor. 100 tane harcadığını düşün. Tamam mı? 100 tane harcadığını düşün. Bu ne demek biliyor musun? Senin 4-5 haftalık yüzük yükseltimini her hafta tekrardan periyotla ilerletmen ve üzerine de ekleyerek getirmen demek. Yani sadece buradan değil arenadan da kendini destekleyeceksin materyal olarak. Çok meşakkatli bir olay ama tam da olayın kritiği burada aslında yaşanıyor. Neden diyeceksin? Nasıl diyeceksin? Sen materyal aldın ya bunları sürekli çekiyorsun ya alıyorsun. Bak bende şu an 38 tane var şimdiden. Şu an efsanevi yüzüğümüz olsa abi bu ne demek biliyor musun? Şimdiden 3 seviyesini 30 verdin seviye. demek. Şimdiden Ha, 3 evet. seviye abi 3 seviye çok veremiyorsun. 3 seviye verdin demek. Zaten bir yüzüklerin bu arada azami seviyeleri var onu da söyleyeyim. Şöyle abi mesela efsanevi yüzükler 50 seviyeye kadar gidiyor abi. Destansı yüzükler 40 seviyeye kadar gidiyor abi. Bak sen de gör. 40. Bak 10, 20, 30, Evet, evet. 40. Ve abi son olarak nadir yüzükler. Kendileri abi nadir yüzüklerin toplam 30 seviye var. 10, 20, 30. Ama
bunlar arasında çok Anladım. kıymetli becerilere sahip olanlar var. Mesela şöyle anlatayım. Abi Yonca Yüzüğü isimli bir yüzüğümüz var. Bu yüzük %50 ihtimalle her 6 saniyede bir birliğinin alınan hasarını 3 saniyeliğine %5.75'ten başlayarak azaltma etkisi uyguluyor. Bitti mi? Hayır. Azami kadem etkisinde 6 saniyede bir %50 ihtimalle denk gelen özelliğe bakar mısın abi? Ne yazıyor? Alınan hasarı 3 saniye. O iyi. Abi bunun denk gelmesi %25 demek ne azalt. demek biliyor musun? Karşıdaki birliğin kumandan becerisi tutturduğunu düşün. O hepsi boşa gidiyor yani. %25 düşüyor direkt. Bir de bu ilk seviyede. Yani son seviyeye verdiğin zaman o belki %45 Yok olacak. yok, bu azami seviyesi, bak azami seviyesi Ha bu. pardon, gösterdin. Aynen aynen. Tamam. Giriş seviyesinde O %5.75, bu da çok ciddi. %25 de çok fazlaymış ha. Fazla abi. Ki bu da yetmiyor. Bu yüzün seviye başına ilerleyen bir birlik saldırısı ve birlik savunması arttırma olayı da var. Ve yüzükten yüzüğe bu bufflar da değişiyor. Mesela Yüce Dağ yüzüğünün olayı ne biliyor musun? Abi Yüce Dağ yüzüğü kumandan hasarı, birlik savunması ve birlik canını arttırıyor. Yüzüğün kendi becerisini okuyorum sana. Savaşa girdikten sonraki ilk 18 saniye boyunca birliğinin aldığı kudret hasarını %2.85'ten itibaren azaltmaya başlıyor. Takılı kahramanın zırh değeriyle beraber bu azaltılan miktar artıyor. Ve 18 saniye boyunca da birliğinin hasarını %2.85'ten başlayarak ve strateji bonusuyla beraber arttırıyor. Azami kadem etkisi şu zaten. Felaket bir olay abi. Direkt olarak birliğinin ömrünü uzatan bir yüzük bu savaş alanındaki. Ve ilk Evet. 18 saniyeden sonra da fazladan hasar vermesini sağlıyor. Yetmiyor. Birliğin kumandanının, bak bu azami, şu sağdakiler Hı parametreler hı. azami parametre abi. Şuna bakar mısın abi? %10.8'e kadar kumandan hasarını artırma etkisi var bu yüzüğün. Fenaymış ya. Abi DPS kahramanını iyi belirlediğin etkileri düşün, hesapla. Terminator abi. O kahraman Terminator Terminator yok edici. harbiden. Yani Bu arada ha söyle. benim tekrar çekme şansım var mı? Tabii ki abi. Şey, Tabii ki. bir Ben buradayım. saniye. Bekliyorum. Bana Steam'den yazsan. Yok, bu kanala çekersen tekrar. Tamam abi. Hatta dur, sana bir yetki ayarlayalım. Sen kendin bakalım arkadaşlar. Adama şimdi izin verelim. Adam kendi girebilsin abi. Buradan hemen. Evet. Hallettik abi. Felaket bir olaydır. Abi geri geldin. Hoş geldin. Hah. Hoş bulduk Varla. Estağfurullah. Abi bu arada ortalık iyice kızışıyor. Şu anda bakalım. Adamlar tartışmaya başlamışlar abi. Bizim Ekivoki diyor ki sakladı diyor. Yani planları söylemiyor diyor. En lafı olan en çok konuşur diyor. Abi laf sokmuş. Çok tatsız şeyler oluyor. Diyor ki rakip, sunucuya karşı sunucu oyununun ne zaman başlayacağını düşünüyorsunuz? 444 sunucusunu savunabileceğini düşünüyor musunuz siz, diyor, ittifak olarak. Spartaküs cevap versin diyor. Bizim lider konuşmuyor bu arada. İnatla bizim R4 diğer yetkili konuşuyor. Diye demiş ki bak, sunucu için tam olarak ne yaptın? Sus artık. Güç bile kazanamıyorsun. Savunmacı tam bir rezalet ama ne kadar da duygusal. Abi adam ağır drama yapmış. Bizimki de çok sert konuşmuş. Sunrise diye birisi yazmış. R1'in Ekivoki'yi sunucu lideri olarak istemesinin nedenini anlıyorum. Çok aklı başında biri gibi duruyor. T'yi almış, bu da dalga geçiyor bizde. Ha, Abi adamlar çok bu felaket arada şeyler ironi yazıyorlar. yaptım. Aynen ironi Anladım. yapmış. Biri demiş ki kardeşim, saygısızlık etmek istemedim. Spartaküs'ün bu soruyu yanıtlamasını istiyorum. Abi adam tam diplomat bu arada, rakipteki var ya, felaket sıkıştırıyor. Hemen bakalım. Demiş ki buna ihtiyacım yok dostum. Hani liderliğe. Bunu istemiyorum. Sadece gürültü ve panik çıkaranların konuşmalarını okumaktan bıktım. Abi adam tantana yapma. Savaş meydanına gel muhabbetine çekiyor. Hayırlısı. Demiş ki en sonunda. Tabi Spartaküs bizi 449'un dostlar olarak görmezse durum farklı gibi. Tabii demiş. Abi adam açıkça düşman olduğunu söylüyor şu an. Abi çok kötü. Büyük savaş geliyor. Vallahi çok Ben merak ederim ne söyleyeyim olacak. abi. Çok tatlar kaçacak abi. Şimdiden başım ağrıdı desem sana yeridir okurken.
Tatlar. Ben bu senaryoları çok gördüm abi. Çok drama izledim ben. Bakalım ne olmuş. Abi bak. 36 dakika kaldı. Bak 36 dakika. Bak çok çok kritik ve tansiyon giderek yükseliyor abi. Savaş alanına bakalım. Abi adamlar savaş alanında bekliyorlar ya. Var ya. Bak bak bak. Lavuk bait atıyor abi. Bak bak tüm güçlerini tekrar kaleye çekti. Bak bait atmış. Bunlar kendilerini çok akıllı zannediyor abi. Lavuk bize bait atmış. Abi adamlar korkunç adamlar ben söyleyeyim. Basit adamlar kesinlikle değiller. Hallederiz abi bunların baitleri. Abi şimdi şöyle şu erdem puanlarını görüyorsan bunlar savaşmayı bilen adamlar demektir. Bu erdem puanlarının açıklaması budur. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Bu gece aslında birçok şeyi bizlere gösterecek. Şöyle ki yani bizim Ekivoki bir gazla konuşuyorsa gerçekten büyük patlayacağız. Çünkü bak 36 dakika var ve daha yeni sayımız kalabalıklaşmaya başladı. 31 kişiye yeni ulaşmışız. 30'a düştü, 31'e tekrar çıktı falan. Daha yeni yeni şu an millet uyanıyor. Mücadeleye geliyor falan. Yani biraz tatlar kaçabilir ya. Ben hissediyorum şu an onu. Kötü şeyler yapabilirler abi bizleri. Hani kim ardımı elledi diyor ya. Birazdan ardımızı elleyebilirler abi. Ben sana gelmekte olanı söyleyeyim. Evet. Onlarda kaç kişi ondan görebiliyor muyuz? Onu göremezsin abi. Onun için onların ittifakında olman gerekir. Yani o direkt askeri bilgiye giriyor işte. Hani Ha doğru doğru doğru. içeride adamın varsa o başkadır. Mesela sonucularda bunu da yapanlar var. Şu an mesela o adamın rakibin bu kadar yüksek perdeden konuşmasının sebebi belki senin adamlarını biliyordur anladın mı? Bak adamı görüyor musun? Gözcü mözcü atıyor adam. Kime attı gözcüyü? Bak bir dakika. Ha tamam kendi görevini atmış. Adamlar şu an çok hareketliler abi. Yani rakip taraf şu an çok hareketliler. Abi ağır balinaları var sanki. Bakayım bir. Abi 10 milyon gücünde adamlar falan var orada. Yani bu biraz yalan olmasın tedirgin edici şimdi yani. Tatları kaçırırlar vallahi ben sana net söyleyeyim yani. Abi 10 milyon ne demek ya? Basit gibi görünüyor ama çok önemli. Yani o 10 milyonsa savaşçı kıtası o adamın nereden baksan 2 milyona merdiven dayamış demektir. Benden hesapla abi bak. 4 milyon 888 bin güç var. Savaşçı kıtamın gücü 894 bin abi. Ki benim yedek kıtamda savaşçı kıta bu arada kılıçlılar. Onlar da 725 bin güce sahip bak. Yani hani boş değilim kesinlikle. Sahaya gönderebileceğim birliğim her türlü var. Ve eğer savaşın seyri farklı giderse kafamda benim C planı dahi var. 23 saat yazıyor ya kasaba merkezinde. Kasaba merkezini hemen hızlıca ilerletip azami birlik seviyesini de arttırabiliriz abi. 20 binden 2 bin daha ekliyor 22 bin diyor. Üstüne de hemen şeyin yükseltmesini, taverna yükseltmesini verip kahraman seviyelerini 105'e çekebiliriz mesela direkt savaş sırasında. Yani bunu yapmak zorunda kalmayı hiç istemiyorum ama aklıma gelen ihtimallerden biri olarak şu anda olay beni yokluyor yani yalan olmasın. Abi toplama bitmiş bu arada. Tamam. Abi korkunç. Yani bak ben sana söyleyeyim. Yani o sırada bir anda yapabilmek onu bir de ne kadar arttıracak seni? Abi Bir de doğru toplam yerde yapmak önemli tabii ki herhalde. şöyle toplam 6-7 bin daha arttırırsın abi limiti. Ama inan o 6-7 bin ilaç gibi gelir. Çünkü rallide erimezsin seferberlik ordusu için hemen girdiğinde. Mesela bizim şu an en büyük avantajımız o biliyor musun? Birlik tipleri var abi. Birlik tipleri diyorum, beceri tipleri. Mesela abi aktif beceriler kahramanın her eylemiyle etkinleşebilen beceriler tamam mı? Sıra tabanlı beceriler 6 saniyede bir belirli aralıklarla, belli periyotlarla kesin gerçekleşen becerilere giriyor bunlar. Bir de ikincil vuruş becerileri var abi. Kahramanın yaptığı düz vuruşlardan ortaya çıkarttığı beceriler. Bunlar abi kahramanın her normal saldırısında etkinleşebiliyor. Çifte saldırılar dahil olarak ki çifte saldırılarda etkinleşme ihtimali artıyor becerilerin. Onu da söyleyeyim. Katlanarak artıyor. Bir daha pasif beceriler var. Belirli koşullar altında etkinleşiyor. İşte karşı saldırı becerisi gibi düşün. Richard birliğinin kırmızı birlik vardı ya mızrak birliği anlatmıştım. Karşı saldırı Hı. yapıyor demiştim. Thornmail etkisi. O birlik abi yani çivili zırh etkisi yapıyor. O abi rallide etkinleşmiyor. Olayın bomba tarafına bak. Çünkü rallide kim kime dumba vuruyor tamam mı?
çok az etkinleşiyor ve istenilen sonucu vermiyor. Sadece mızraklar kendi hasarlarını atabiliyorlar. Oysa abi çifte saldırıya dayalı ikinci vuruş beceriler ve sıra tabanlı beceriler rally'de cayır cayır vuruyor abi. Sürekli vuruyor. Dönüp dönüp vuruyorlar. Rally içinde geçerli oluyor onların hasarı. Manyak bir olay. Tansiyon yüksek abi şu an. Bakalım drama devam ediyor abi bu arada. Evet, ne yazmışlar en son okuyalım. Abi demiş ki Sunrise yine. Ama bunu Spartaküs'ten de duymak istiyorum. Şeytan Rhode Island'ı temsil ediyor. Eğer Spartaküs şeytanın anlaşmasına katıldığını söylerse öyle olsun. Abi adamlar dizi üzerinden cevap veriyor herhalde ya. Olay çok ayrı yerlere gitti. Diyor ki Ekivoki'de bizim balina cevap vermiş. Kraliyet ünvanına hiç ihtiyacım yok. Yeteneklerimi zaten biliyorum. KVK stratejisini anlayan herkese destek vereceğim. Hayda. AVK ne demek acaba? Sunucular arası çarpışmada diyor abi üstüme düşeni yaparım bana güvenin diyor. Britem de demiş ki bize salça olan karşıdakilerin diplomatlığına soyunan adam. O halde bırak Spartaküs kendi adına konuşsun kardeşim. Sana saygısı gitmek istemiyoruz. Sadece ondan duymak istiyoruz. Spartaküs kim ya? Nerede Spartaküs? Bizim Bizim lider sizin abi. klanın Bizim lideri mi? lider abi. Daha gelmemiş. Saklandım Ha. dediler sana. Kardeşim değil önemsiz biriyim. Abi Spartaküs sunucu olan ilgisini kaybetti diyor kromozom. Bu Türk abi. Direkt Türkçe yazmış zaten. Ekivoki de diyor ki öyle değil diyor. Hayda. Abi bir karar verin. Kayıp mı etti? Devam ediyor ilgisi. Britam yine yazmış. Spartaküs'ü temsil ediyor ve tüm Rhode Island adına mı konuşuyorsunuz diyor. Eğer değilse burada konuştuğumuz kişi siz değilsiniz kardeşim diyor. Abi Rhode Island sizin klan değil mi? bizim klan abi, evet. Evet abi. Diyor ki aptal mısın sen? Kaybol. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Beni sinirlendirme. Abi adam resti çekmiş. Ben böyle olacağını biliyordum abi. Patlamış herif. Gerçek bir kral önerin demiş. Bu kral olmak istiyor abi. Anladın mı? O yüzden R4 bu adam. Bizi oraya aldığımızda, başkente aldığımızda ittifak lideri bunu kral olarak atayacak. Britem de demiş ki öyle bir niyetim yok. Adam birinci abi ya. Evet, evet abi adam istiyor o yüzden. Britem de demiş ki öyle bir niyetim yok. Spartaküs ile konuştum ve siz cevap verdiniz. Bu yüzden kafam karıştı demiş. Abi adamlar R yapmışlar. Kromozom demiş ki sunucuya en çok yatırım yapan sensin para harcadığı için. Seni öneriyorum demiş kral olarak. Abi demiş ki zaten ihtiyacım olmadığını söyledim. Bir günde her şeyden vazgeçebilirim. Şu an sahip olduklarımın benim için hiçbir değeri yok. Bir hedef olduğu sürece oynamakla ilgileniyorum. Abi bunun üstüne yorum Kral yapmamışlar. olmak istemiyor adam. Hayır abi adam onu demiyor. Adam diyor ki benim canımı sıkmayın. Beni boş muhabbetlerle alıkoymayın. Hepsinden vazgeçersem yarın bir gün KVK'da ne yapacaksınız? Şu an itibariyle oynamayı bırakırsam diyor mesela. Yani hani gerçekten o güce ulaşmak için de çok para harcamasına gerek yok. Yani adam nereden baksan 10-15 bin lira falan harcamıştır o güce ulaşmak için. Ve diyor yani 15.000 TL mi? evet. Hadi 20 bin olsun. Yani bu kadar kısa seviyede o Çok güce da fazla ulaşması. değilmiş Ha, yani. Düşündüğün zaman server birincisi olmak 15-20 bin liraysa başta öyle abi. yani İleride bulunabilir. ileride işlerin rengi değişiyor. Başta öyle. Şimdi adam diyor ki bak Tabii. adamın dediği Anladım. şey de şu yani. Adam diyor ki aptal olmayın. Hani oynayacaksanız oyununuzu oynayın, çarpışalım. Benim zaten diyor hedeflerim farklı. Bir hedef olduğu sürece ben o hedefle ilgilenirim. Ama diyor böyle boş muhabbet yapacaksanız diyor bir anda oynamayı bırakırsam ne var diyor. O zaman diyor hani sunucunun bir esprisi kalmayacak sizin için diyor. Bu tehdit boş bir tehdit değil abi. Sıkıntılı bir tehdit bu. Hani yani bu böyle bir adam bırakırsa sen Evet. gerçekten sunucular arası çatışmalarda hayatta kalamazsın. Çok sıkıntıya girer oyun. Yani bakalım birazdan neler olacak. Evet. Çok büyük merak içerisindeyim. 27 dakika kaldı bu arada. Abi felaket bir olay. Yani Vallahi ben cipsini alıyorum şu an. al abi al. Al gözünü seveyim. Biliyorum bilmiyorum. Sen tablete geçtin şu an. Ben hissediyorum zaten. Evet. Normal abi yani böyle bir oyun. Tablete geçtim. Ha, mutfaktasın ya da artık saldın nerede oturuyorsan. Bilgisayarı kesinlikle Ya salmışsındır. şimdi suyumu da almaya da. Afiyet olsun abi. Ben de su takviyesi yapacağım da nasıl yapacağım bilmiyorum. Cipsimizi suyumuzu aldık. Yap, İzleyeceğiz. yapıştır abi yağ gibi kaysın. Şimdi şöyle bir olay var. Bu tarz oyunlar özelinde mesela burada kaleleri görüyorsun. Bu kalelerin burada olması abi hiçbir önem arz etmez. Eğer AFK ise adam savaşa gelmeyecekse bu adamın Munken'in mesela kalesi önde olması hiçbir anlam ifade etmez. Adamın burada olması ve seferberlik ordusu yollayacak kale, seferberliği başlatacak kale olması gerekiyor abi.
Mevzu bu. Diğer türlü büyük patlıyorsunuz. Şimdi bunu nereden biliyorsun diyeceksin. Biz bunun örneğini çok yaşadık. Şöyle düşün. Mesela Ekivoki konuşuyor ya hani benim tepemin tasını attırmayın diye, yani her şeyden vazgeçersem ne var falan yapıyor adam. Şimdi abi şöyle bir durum söz konusu. 15-20 kişi bir sunucuda oyuna başladığımızı düşün abi. Ama sektirmiyoruz oyunumuzu ve sunucuda savaş varsa var. Başta savaşıyoruz mesela, eziyoruz, ezip geçiyor, vurup geçiyoruz abi, tamam mı? Abi başta yapılan o hamle Evet. o oyunu bitiriyor, biliyor musun? Oyunu ileri dönük olarak domine ediyorsun sen. Ya adamlar diyor ki lan bu adamlar tek vücut olarak çarpışıyor. Biz bu adamlara bir şey yapamayız kısa vadede. Ve mesela oyuna para harcayarak oynayacak bir ittifak varsa sana gelip diyor ki kardeşim savaşmayalım. Siz biliyorsunuz, anladık sizin oyunu bildiğinizi. Beraber oynayalım diyor mesela. O noktada işler güzelleşiyor. Diğer türlü erken oyunda sunucular ölüyor abi. Kendi iç savaşlarıyla beraber çöküyorlar. Sunucular arası çarpışmalarda ne kaynakları kalıyor ne de asker basacak durumları kalıyor. Şimdi okuyalım bak abi yorumları. Tekrar devam etmişler. Sunrise yine yazmış. Spartaküs tacı paylaşacak mısın yazmış bak, Sunrise diye birisi. Abi şu an inatla sıkıştırıyorlar. Şu an yani yaptıkları şey bilerek üstünde oynamak adamın. Spartaküs cevap vermiş sonunda. Bunu Aha. cevaplayacağım diyor. İttifakınızın kral olmaya layık olduğunu kanıtlayın. Hepsi bu. Basit değil mi? Yani savaşacağız abi. Savaş kesinlikle olacak. Oo. Bu kesinlikle bir oyun. Hiçbir şeyi dramatize etmeyin diyor. Abartmayın diyor. Abi adam çok net konuşmuş. Sunrise'a demiş ki tacı paylaşmak iki ittifak arasında saygı ve güvenin bir işaretidir. Sadece bir oyunsa neden tacı paylaşmıyorsun? Spartaküs da demiş ki eğer tacı hak ettiğine yönelik olarak benim saygımı kazanırsan kral olduğunu göstermiş olursun diyor herhalde. Ekivoki de diyor ki Evet. bu işlem tüm normal sonuçlarda yapılır, güç paylaşımı sağlanır diyor. Abi ortalık karışıyor, savaş geliyor abi. Evet, tacı paylaşma işlemi tüm normal sonuçlarda yapılır. Ah yine ya abi çok boş yapıyor ya. Demiş ki bak saygı görmek için neden kendimi kanıtlamam gerekiyor? Bizi ortak olarak görürsünüz ya da görmezsiniz. Al işte. Devam etmiş. Zorbalar, zorbalık yaptıkları için çocuğa saygı görmek istiyorsa karşılık vermesi gerektiğini söylerler. Abi adam olayı ortaokul liseye döktü. Amerikan Hollywood yapımlarının ya. Ama biz yetişkinleriz yazmış. Sonra devam etmiş. Demiş ki birbirimize saygı duyuyoruz, birbirimize güveniyoruz. Sunucuya karşı sunucu mücadelesinde kazanmak gibi daha büyük bir hedef için birlikte çalışıyoruz demiş. Bu akıllı bir kralın söylemlerine benziyor demiş Britem. Spartaküs de demiş ki sen kral olmak istemediğini söyledin. Bu zaten açık değil mi? Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani şu an gerçekten Ya gerilim tırmanıyor. Çok niye herkes istemem yan cebime diyor ama kral olmak istiyor bir istiyor yandan da. abi şu an, Tacı par şu falan. an cayır cayır isteniyor. Buradaki bizim Tam da sorun. kimse demiyor mu Hı. kardeşim ben kral olmak istiyorum. Bana veriyor musunuz? Gibi kimse niye talep etmiyor? Abi şöyle bir olay var. Şimdi kral olan adama bir takım sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluktan kastettiğimi hemen anlatayım. Net olsun. Şimdi abi kral oldun ya. Seni biz başkente atadık. Ben ittifak lideriyim. Seni başkente kral olarak atadım. Sen benim ittifakımdaki bir adamsın. Mevzu şu. Senin belli bir görevin var abi. Sen buff dağıtımını adaletli yapmak zorundasın. O saraydaki konumlar vardı ya, işte kalemler, işte baş rahip, inşaatçı, işte baş Hı hı. mühendis, işte inşa ilerlemecisi, araştırma ilerlemecisi falan gibi, saray bilgini falan. Onları aldığın zaman işte abi o buffların adaletli dağıtılması gerekiyor, bu bir. İki, vali etkinlikleri öncesinde veya KVK etkinliği dediğimiz sunucu arası çarpışma etkinlikleri öncesinde abi kral cebinden para harcıyor abi. En kritik konuya geldik bak, olayın kaymaklı yeri. Kral için ye kürküm ye muhabbeti, gerisi bundan faydalanıyor. Kral bundan çok az faydalanıyor. Ya kralım, sunucu arası çarpışma etkinliğine geldik. Hız harcama günündeyiz kralım. Biz hızlarımızı haybeden bir şekilde harcamak istemiyoruz. Bize %10 araştırma hızı aç. Bastığımız araştırma başına o gün %10 daha hızlı ilerlesin araştırmalarımız. Buff aldığında. Tüm sunucu açıyor abi. %10 da saraydan alıyorsun. %20 abi. Tamam mı? Felaket bir olay. %20 şu demek abi. Mesela 30 günlük araştırmayı düşün. Abi yardımsız, ittifak yardımı almadan tak diye 6-7 gün araştırma hızı sayesinde düşüyor. Sana verilen araştırma hızı sayesinde. Yetmiyor.
%25 de 30 seviye olarak düşünüyorum kaleni. Elçilik binası 30 seviye olduğunda sen 25 yardım alma hakkına sahip oluyorsun. 25 yardım da elçilikten geliyor abi, %25, tamam mı? Ne oluyor? Abi %20 artı %25 abi, araştırma direkt yarı yarıya bitiyor gibi bir şey. Evet. %35'i net bitiyor abi araştırmanın o anda. Ve bu manyak bir olay. Bunun için normal TL mi harcıyor? Gerçek para mı harcıyor? Abi kral zaten şöyle bir mantık söyleyeyim sana. Herhangi bir çektiğim paket abi. Paketlere geldim. Bak mesela ne olsun? Günlük özel, özel hediye. 1 dolarlık paket abi. Bak 49 liralık paket çektiğinde 500 imparatorluk gümüş hesabına ekleniyor abi zaten senin. Böyle düşünebilirsin mantığı. Mesela 10 dolarlık, yani 500 liralık bir paket çektin abi. 5000 lira 5000 imparatorluk parası direkt buraya ekleniyor. Yani kral toplam bir 50 dolar harcasa zaten bir tane buff açmak için olan parayı çoktan doldurmuş olacak. Ki oyunun kendi verdikleri de var imparatorluk gümüşü cinsinden. Oyun sana zaten her hafta 12.000 15.000 arasında imparatorluk gümüşü veriyor. Ki bazı etkinlikler ve dönüm noktaları sayesinde bu artıyor. Mesela haftalık bir imparatorluk tablosu var abi. O an, o hafta her ilgili ittifakın ilerlemesi var. Mesela biz şu an birinciyiz abi. Toprak gücüydü, şuydu buydu derken. Biz haftada 4.000 imparatorluk parası havadan alıyoruz ödül olarak. Her haftanın sonunda geliyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece hop 4.000 imparatorluk parası herkese geçiyor. Yetmiyor. Sezonluk olarak da 20.000 imparatorluk parası alıyor birinci olan ittifak. Bak dikkatli ol. Bu çok önemli bir olay. Evet. Çünkü sen zaten Truva etkinliği var abi. 2 güne bir Truvalar yapılır. Truvalardan da abi, bak göstereyim şöyle, Truva nerede? Truva kargaşası. Abi Truvalardan da etkinlik başına her bir vali 2000 imparatorluk parası alıyor. Haftada suya atsan abi 6 ila 8.000 arası Truva'dan geliyor. 500-600 de yan etkinliklerden derken sen haftadan haybeden 10, hatta 15K bu ittifak ödülüyle beraber de gelen imparatorluk gümüşün oluyor. Ayda 60.000'i görüyorsun rahat. Sıfır şaka. Suya atsan. Ya oyunu öyle düzenli günlük girip oynayan biriysen çok rahat geliyor. Sadece ilk günler kritik oluyor bu tip oyunlarda. Çünkü neden? İlk günler abi 1-2 saat 1-2 saat ilerliyor her bir ilerlemen. Ki senle biliyorsun bir ara bir denemiştik, seni hatırlıyorsun değil mi? Sen bir ara bir denedin. Evet. Ha, oradan biliyorsun abi mantığı. Sonra abi Evet. rutinleşiyor, tamam mı? İşte 1 saat sana oluyor 5 saat. 5 saat oluyor sana 9 saat. 9 saat derken bir bakıyorsun hop 12 saat olmuş işte falan. Abi rutine biniyor. Rutine bindikten sonra zaten yokuş aşağı giden bir trene dönüşüyor o ivmeyi almanla beraber. Etkinliklere düzenli katılan biriysen oyuna para harcamaksızın gerçekten oyundan keyif alan bir noktaya geliyorsun. Bu bir günün bir ekmeği değil. Onu söyleyeyim. Yani kesinlikle bir günün bir ekmeği değil. Ama sonrasında nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? Sen hani başta o çileyi çektin ya, başta tüm etkinliklere katıldın, oyuna zaman harcadın, bir şeyler yaptın falan. Abi 2-3 ay sonra bir bakıyorsun, para harcayan adamlarla denk şekilde çatışmaya başlıyorsun. Hani ne oluyor ya falan oluyorsun. Onun verdiği haz apayrı oluyor. Ama tekrar söylüyorum. Şu an bu ilgili savaş etkinliğimizden bağımsız şekilde konuşmak isterim. Abi bu oyundan keyif almanın altın bir anahtarı var. Altın bir yolu var. O da şudur. Bugün bu oyuna başlayacaksanız dostlar, 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, artık ne kadar kalabalıksanız, ne kadar sayıyı arttırabilirseniz o kadar kar sizler için. Bir araya gelip başlarsanız o zaman abi bu oyun tutuyor sizleri. Yoksa diğer türlü bu oyun sizleri tutamaz dostlar. Zaten şu anda bakın. Şöyle bir şey göstereyim sizlere abi. Şeye girdik. Karakterler oluştur. Abi eralara gidiyorum bakın. İlk gün sunucuları çağ olarak geçiyor. Çağ olarak bunları birleştirdiler era olarak. Abi şu an eralarda oyun durduğu gibi bir şey. Yani eraların kendi oyuncularını bir görün. Eraların kendi durumlarını bir görün. Yani eralar gerçekten yerlerde ve bakın şu çağları görüyor musunuz? Bu çağların her biri yuta yuta gelmiş. 115 çağ yapmış. İmparatorluk 380'den başlamış. Bu ne demek? Her 2 veya 3 sunucu, 2,5 sunucuyu birleştirerek getirmiş. Bak dikkat buyur. O yüzden çağ 115'e kadar gelmiş. Ondan sonra bir anda imparatorluk 380 atlıyor. Dikkat buyurun. Bu ne demek? Yarın bir gün imparatorluk 380'den işte farazi konuşuyorum 400'e kadar olan kısmı kapatacak bu adam. Kafaya koymuş bunu. Kapatacak derken era dediğimiz, çağ dediğimiz sistemle birleştiriyor abi iki sunucuyu, tamam mı? Aynı haritaya hepsini ekliyor. Era'nın bir güzel yanı var söyleyeyim. Era'da günlük ödüller ve etkinlik ödülleri hemen hemen 2 katına çıkıyor. Çünkü mücadele çok daha sert bir hal alıyor. Ama bunun bir de karşılığı var abi. O da nedir?
era olduğu için mesela bir vali kahramanı abi. Vali geliyor ya. Düşünsene. Sen vali de farazi konuşuyorum. Aynı sonucdaki 80 adam senin rakibinken abi sen Era'da bir vali kahramanı almak istediğinde orada şu ücretsiz halk ekmek dağıtılıyor, böyle vatandaşlar birbirini ezerek ekmek falan alıyor ya. Olsun abi. Anladın mı olayı? Durum vahim yani orada. Gerçekten korkunç. Evet. O, Anladım. o yüzden çok tehlikeli, çok sıkıntı abi. Daha önce de söyledim, yineliyorum. Vali dizilimlerinin şöyle manyak bir olayı var abi. Şimdi vali dizilimleri abi. Bir dakika, şuradan ilgili müziğe şey olan bir kahramana geçelim. Justinyen'e geçtik. Arka plandaki müzik önemli. Şimdi abi ilk sezonun vali kahramanı Justinian. Abi Justinian diyorum, Ashoka. Ashoka, Hannibal başta komutan, Justinian de ortada. Neden önemli? Nereye gidiyor bu işin sonu? Abi şimdi bu dizilim seni bayağı bir ileride tutacak, tamam mı? Senin buradaki amacın Hannibal ve Justinian olayın aslında süs kısmı. Ben aslında ne yapacağım? Ben 4. sezon taktik mızrakları yapacağım. Chart'ta Belisarius geliyor. Hannibal yerine onu komutan yapacağım. Ortada validen sana işte Elizabeth'i verecek. Tamam mı? Abi Elizabeth felaket bir kahraman. Karşıdaki kahramanlar senin birliğine hasar vurdukça Elizabeth onların açtığı hasar ölçüsünde birliğine dirayet ve yenileme atıyor abi senin. Felaket bir şey. Manyak bir noktaya gidiyor oyun. Devleşiyorsun abi. Yani oyunun içinde o birlik devleşiyor. Çünkü 2 tane vali kahramanı var. Bak Ahsoka kumandana buff veriyor, fazla hasar çıkartıyorsun Ahsoka sayesinde. Mauria'nın görkemi var, imza becerisi kendisinin. Hı hı. Elizabeth de geliyor. Elizabeth birliğe dirayet patlatıyor abi. Dirayet veriyor, birlik yıkılmıyor. Abi sen alanda var ya, canavarsın ya. Senin önüne kimse geçemiyor o noktadan sonra. Patlatıyorsun alanı yani. Bitiyor. Oyun bitiyor yani. Şeyi kesiyor. Lubu birliği var ya, sana uzun uzun anlatmıştım hani. Lubu her şeyi kesiyor demiştim. Lubu Evet. birliğini kesiyor abi direkt. Tak diye gidiyor. Kimsin lan sen diyor. Tak bir tane tokat vuruyor. Bitti abi Lubu. Ha çok sağlam yapılan Taktiği Lubu'ları uygulayan var mı acaba çok? var abi. Çok var. Bak bizim adam gelmiş mesela, bak kapının önüne dayanmış. Aç lan kapıyı. Açın şunun kapısını diye adamlar var ya, o sosyal medya fenomeni bir tane dayı vardı. İnşaat işçisi. Hadi biz de gidelim abi, biz de yolladık. Büyük ihtimal abi Allah Allah. olanı söyleyeyim abi, büyük ihtimal. Biz bir anda kapıyı vuracağız büyük ihtimalle. Kapıyı vurmamızı isteyecekler bir anda. Swarm dediğimiz şey atacağız abi kapıya büyük ihtimal. Bak 1.6 milyon asker var. Sıkıntılı olan şey şu. Askerler 4. seviye abi. Büyük sıkıntı. Abi biraz burayı biz zor yarayacağız. Her biri 5 yıldız bu. Bot bile olsa 5 yıldız olması ürpertici birliklerin. 1.600.000 birim var. Her biri 4 seviye bu askerlerin. Bakalım abi şimdi birazdan işler nasıl bir noktaya gidecek hep beraber göreceğiz. Son vuran mı alıyor kaleyi? Nasıl oluyor Şöyle peki? oluyor abi. Şehrin 4 kapısı var. Şehrin 4 kapısı var abi. Her ilgili yani 4 tane ittifağa göre aslında 4'e kadar ittifaklar paylaşır ister diye ona göre aslında yapmışlar. Fakat genelde sonuçlarda 2 tane ittifak arasında döner olaylar ki bizim sonucumuzda da gördüğün gibi 2 ittifak var. Bu şu demek abi. 4 kapı var. Tamam mı? Bu kapıların birer ikişer düşürmemiz kafi ama garanti olarak biz kuzey kapısını falan da alırız büyük ihtimalle. Yani daha fazla yerden içeri girelim de daha az sorun yaşayalım diye. Burayı da aldıktan sonra, düşürdükten sonra abi imparatorluk şehrine gidiyoruz. Olayı anlatıyorum ne olduğunu. Abi imparatorluk şehri işgal edilir edilmez şehri işgal eden taraf 1 saat süreyle elde tutmak zorunda. İçeride sıfırlandı diyelim ki. Abi etkinlik yürüyor. Etkinliğin toplam 4 saat 5 saat bir süresi var. Ve 4 saatin sonunda kim elde tuttuysa şans eseri, artık orada olaylar artık şansa ve yılgınlığa da bağlı bir hale geliyor. Şehir onun oluyor abi. Mevzu bu. Bak şu an 29'dayız abi. Anladım. Sayı 29 abi şu an. Çok riskli bir konu. Abi şu an şu an Endonezyalılar devreye girmiş abi. Okuyalım biraz, evet, bakalım ne Abi diyorlar. bak adam diyor ki şimdi. Afisos son 20 dakika hazır olun diyor. Savaş meydanında hazırım dostum diyor satan. Vangelord diyor ki mitingi kim başlattı diyor. Seferberk başlatmış birisi. Biri şeytana yanıt vermiş. Kral topraklarında tartışma sürüyordu. Spartaküs yardım etmek istemiyor musun diyor. Gülmüş, kendi aralarında espri yapıyorlar. Tartışıyorlar bir anda kral şehri
sayfasında. Biz ne yapıyoruz peki diyor Akira Warrior. Ee, Abi dilleri çok komik Endonezyalıların. Gülesim geliyor, kusura bakmasınlar. Bırakın hararetli bir tartışma olsun demiş Vanguard. Yine satan da demiş ki tartışmaya ne gerek var? Direkt imparatorluk şehrine saldıralım. Abi adam muhatap bile almıyor. Efsane. Çok fazla drama yapmışlar diyor. Vince Carr diye birisi demiş ki biliyorsunuz sürekli tartışıyor ve yaygara koparıyorlar demiş. Vanguard yine diyor ki hadi patron şu savaşı izleyelim diyor. Satan da demiş ki biz sadece imparatorluk şehrine saldırmaya odaklanıyoruz demiş. Spartaküs de demiş ki bak o da Endonezyalı abi, Spartaküs da ittifak lideri. Kendi dilinde yazmış. Sadece dinlenmek ve isteklerinin yerine getirilmesini isteyen insanlara bunu açıklamak zor. Abi gerçekten adamlar laftan bir gram anlamıyor. Şu delik madalyası verilen savaşa seferberliğe katılalım dümenden bir yandan. Çaktırma. Kral şehri diyaloglarını okumaya başladık abi. Dramaya hazır mısın? Bizimkiler o kadar açıklama yapmış. Yine Sunrise demiş ki abi bir çuval incirin üstüne böyle tezeyi dikmiş. Ben öyle düşünmüyorum ama krallığa daha uygun üyelerim var. Haydi buyur. Evet, devam ediyoruz. Ekivoki de demiş ki ben güçlü insanlar görüyorum. 4 milyonluk güce sahip panikleyenler değil. Ağırlığı olmayan kişi tüm sunucuya bağırıyor. Abi sen bir hiçsin, kaybol demiş adeta. O demiş ki tıpkı sizin ittifakınızın Ekivoki'nin sunucusunun kral olmak istemesi gibi Hov'un da sunucunun kralı olmak isteyen üyeleri var demiş. Bunda haklı, bak bir şey diyemem. Sırayla yapıyoruz. Birlikte kral olmayı öğreniyoruz. Hov üyeleri kral olarak deneyim kazanıyor. R1 de kral olarak deneyim kazanıyor. Aynı şekilde yani bizde. Spartaküs de demiş ki kral olmak öğrenilecek bir şey değildir. Abi ağır laf sokma bu arada. Çok ağır laf sokma. Sunrise demiş ki bir hafta çok sık geliyorsa bir ay boyunca da yapabiliriz demiş. Yani bir ay siz kral olun demiş. Bir ay biz kral olalım. Ekivoki de demiş ki onun bu önerisine. Herkes istiyor. Bir tek ben istemiyorum. Kral unvanını istemiyorum demiş. İstemem yan cebime koy yapıyor abi bizimki. Ben anladım. Devam. Sunrise da diyor ki az önce bunun bir oyun olduğunu söylemiştin değil mi? Kral olmak öğrenilebilecek bir şeydir. Abi ortalık karışıyor. Jampati diye bir yorum yapmış. Bu topçu değil miydi ya? Basketbolcu Jampati. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bizim sunucudan için demiş ki ilk turu vermek ve hatta dostça bir maç yapma şansı tanıyacaktık ama sonra tacı sonsuza dek ellerine tutacaklarını söylediler. Yani size karşı sert oynayacağız demek istemiş artık bu saatten sonra. Üzgünüm bitmek bilmeyen tartışmalardan bıktım demiş. Jampati'nin gücü kaç? 6.765.000. Abi korkutucu bir güç aslında. Devam edelim. Sunrise da yine demiş ki tamam mücadele yapabiliriz. Bu sefer kazanırsanız her hafta bunun için mücadele edeceğiz. Abi çocuk gibiler gerçekten. Devam ediyoruz. Kral deneyimli bir oyuncu olmalı. QWERTY klavyeyle diplomasi yürütebilen biri olmalı. Kaba kuvvet hiçbir şeyi çözmez. Abi dalga geçiliyor adeta. Çok tatsız. Tacı paylaşmayı kabul ederek zahmetten, asker sayısından ve kaynaklardan tasarruf edebilirsiniz demiş. Zararlı çıkan siz olursunuz demeye getirmiş lafı karşı taraf. Bizimki de demiş ki sence bu dövüşle ilgileniyor muyum? Benden daha iyi biriyle dövüşmekle ilgileniyorum. Abi böceksin demiş. Adam ezmiş adeta. Korkunç abi. Sunrise demiş ki Spartaküs sadece var olarak büyük bir lider ve stratejist olmadı. Geçmiş deneyimlerinden, başarısızlıklarından ve önceki sunucularından yaptığı hatalardan ders çıkardı. Bir dakika abi. Olay çok farklı bir yere girdi şu an. Abi bu adamlar kan davalısı çıktı arkadaşlar. Önceki Allah Allah. önceki sunuculardan kan davalısı çıktı adamlar. Devam ediyorum. Ee, Ben de bugün bulunduğum yere hatalar yaparak geldim demiş karşı taraftaki adam. Sırayla alalım. Başkaları da büyük liderler ve krallar olmayı öğrenebilir demiş. Vince Carr diye birisi bizim adam. Endonezyalı, kendi dilinde yazmış. Kral olmaktansa para harcamayı tercih ederim. Hani kral olup size para yedireceğim ya diyor. Kendi hesabıma para harcarım oyunda diyor. Spartaküs de diyor ki bu onuru elde etmek istiyorsunuz. Elbette size gerçekten saygı duyuyorum. Drama sevmediğim için bana hakaret eden üyelerinizi bile unutmadım. Abi çok kindar bizimkiler. Tamam bana neler yapabileceğini göster ben yatıyorum demiş. Hayda. Sıkıntı. Abi adam gelmeyecek galiba. Sunrise demiş ki tamam görünüşe göre savaşı gerçekten istiyorsunuz ancak şunu unutmayın. Bu savaş yüzünden hem siz hem de biz zayıflayacağız ve diğer sunucularla rekabet edemeyeceğiz demiş. Bu sizin seçiminiz demiş. Bizim
Sizin seçiminiz Spartaküs demiş. Siz Spartaküs seçtiniz demiş. Spartaküs de demiş ki anlamanız için tekrar açıklamam gerekiyor. Şey diyor orada, Spartaküs bir seçim hakkım var diyor. Ha evet, evet öyle demiş abi düzeltiyorum özür diliyorum. Spartaküs demiş ki kral olmayı hak ettiğinizi kanıtlayın yeter. Bu adil bir savaş. Birbirinize saygı duyun, nefret etmeyin. Abi adam daha nasıl anlatsın? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kibarca savaşalım diyor. Bak bizimkiler kibarca savaşalım diyor. Tamam mı? Karşı tarafta abi kayıp önlemeler bilmem neler açıldı. Ne oluyor ne oluyor? Abi çok alevli bir savaş geliyor ben sana söyleyeyim. Baya kan gövdeyi götürecek gibi. Abi alan kalabalıklaşmış. Koç başını getirmiş abi bak bizimkiler mancınıkları getirmişler. Kapıyı direkt vuracaklar. Abi kılıçları çekelim şöyle. Efendim abi? Kaç online var? Bakalım abi. Abi 39-40. Abi artıyoruz. Artıyoruz güzel bir olay. Bakalım 5 dakika kaldı abi. Sadece 5 dakika kaldı. Barbar deve seferberlik açılmış. Hemen katılalım abi ona. The ASP'de de nabız yokluyor. Barbar deve hemen katıldık abi. 2 tane delik madalyası demek kaçmaz abi. Yapıştır. Çaktırma. Savaş bahane, etkinlik şahane. Herkes abi ne olursa olsun bireysel olarak kendi birliklerinde düşünüyor yani onun ilerlemesini. Etkinliğe 5 dakika kaldı abi. Ortalık şu an yangın yeri. Bakalım diğer ittifak ne yapmış? Kapıya kesinlikle yanaşma vardır. Abi hareket yok. Çok garip. Hareket yok. Acaba gelmeyecekler mi? Hani bu kadar tantana koparttılar ama çok gülerim biliyor musun bu arada? Düşünsene o kadar konuştular abi. Sadece 5 kişi 10 kişi geliyor. Yarılırım bu arada. Kahkaha atarım. Sıfır şaka. Olur mu olur. Abi ki uyuyor gibiler ya bilmiyorum. Toplama yapıyor ağırlıklı olarak şu an içlerde görüyorum. Yani bir şu öndeki kaleler korktu. 20 milyon gücünde bir adam var şu an. Untitled bak adamın adı bile korkunç. Uzak Doğu diliyle bir isim yapmış kendisine. Geri kalan da Untitled yazmış. Bu biraz ürperti veriyor. Onun dışında bir dümen yok. Yani bilemiyorum artık ne olur ne biter. Bilemiyorum Altan bilemiyorum diyor ya tam olarak o noktadayız şu anda. Garip bir olay. Millet hazır ama abi savaşa baksana. Millet birlikleri getiriyor abi şu an. Alana birlikler geliyor her yerden. Andre geliyor. Başka bir arkadaşımız geliyor. Marx mıdır nedir? Satan zaten burada. Biri daha geliyor şuradan. Ben buradayım. Raid burada. Abi çok iyi. Çok iyi. Ya bu ne demek biliyor musun? Satan'ın ayrı ayrı birlikleri var galiba. Birkaç tane var Evet orada. abi Satan 2 birlik getirmiş. Bak şu yan birliği şu Bir de kılıçlılar. arkada var 2 tane. Bir de mızrak var bak. Şey var şöyle. Arkadaki şey Arkada abi. da var mı? Bu koçbaşı abi. Koçbaşının içine büyük ihtimal birim koydu Satan. Tamam. Koçbaşının Bir tane kontrolü daha var. Satan'da. Ha. Ya aynen. Bir tane daha var arkada. Evet. Bak. O da şey abi mancınığı koymuş ona da. Kontrol ediyor. Okey. Bak gördün mü? Buna da bir tane birliğini koymuş. Bak bir tane daha getirdi. 5 birliğinde şu an savaşa getirdi yani Satan. Mancınıklarla taş atarak bu sur sağlamlığını indirecek abi adam. Sonra garnizonu düşüreceğiz zaten ilk başta. Hedef şu abi. Olay şu. Ne kadar hızlı burayı yıkarsan abi tamam mı? Mesela bir kapı yıkıldı. Tamam mı? Direkt olarak imparatorluk başkentine taarruz hakkı ortaya çıkıyor. Bu şu manaya geliyor. Doğu kapısı bize en yakın kapı abi. Bu kapının yıkıldığını düşün. İki taraftan da Doğu kapısına en yakın kale taraftan seferberlik açıldığını düşün. Her türlü biz daha önce gelip imparatorluk başkentine vuruyoruz ve başkentteki askerleri eritip olayı bitiriyoruz. Nasıl mantık? Evet, ilk siz giriyorsun içeri sonra savunuyorsun. Aynen öyle. Şimdi kilit bir konuya geldik abi. Şimdi yumurtanın akındayız. Bu çok önemli. Kas yapmak için yumurtanın akı nasıl önemliyse bu oyunda da askerleri kaybetmemek adına otomatik iyileştirmeyi kapatıyorsun abi. Çünkü hastane sen farkına varmadan dolabilir ve sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden manuel iyileştirme savaşlar sırasında kullanman gerekiyor. Çünkü otomatik iyileştirmeye her an devreye giremeyebiliyor. Kapattık abi. 172.000 hastane kapasitesi var. Bu çok önemli. Hemen dikkat kesiliyoruz. Elimiz sürekli yardım dönmesinde oluyor ki dostlarını iyileştirmelerine de yardım edelim savaş boyu. Ve abi alan kalabalıklaştı. Ver coşkuyu, ver mehteri Şu an temalı bir alana izlemeye döndü. geçiyorum. Efendim? Şu an izlemeye geçiyorum. Geç Yani abi. sen
Devam. Sendeyiz. Gel abi artık gel. Yani şöyle diyeyim. Şu an sular ısındı abi. Birazdan kapıya vuracağız. Çok şiddetli olacak bu ilk darbe. Bu bayağı şiddetli bir darbe olacak. Abi şu an ittifak da şey yapıyor. Ekivoki rally atacak diyor. Abi tamam. Hemen Ekivoki'nin rallisine odaklanacağız. Ekivoki nerede? Ekivoki. Abi bizim adamın yerini görmüyorum ki ben. Ekivoki. Kaleye en yakın Ekivoki olması lazımdı. Satan burada. Abi nerede bu adam? Adamı harbi göremiyorum derken bizim ittifak yığılmış abi bir anda buraya. 5 dakika 10 dakika önce kimse yoktu ya. Aman aman nerelere geldik neredeyim ben diyor ya abi. Şu an onu yaşıyoruz ben sana net söyleyeyim. Kaç online oldu ama başlamak üzere. Abi 41 kişiyiz. 41 kere maşallah diyoruz. Çok güzel bir sayı. Abi adamlar buff'ları da açmışlar. Orijinal bir olay yaşanıyor şu anda. Ben sana söyleyeyim her şeyi açmış adamlar. Şu an Başlamak üzere şu anda başladı evet galiba. 6 saniye arındırma görevi diyor. Arındırma görevi ne hocam? Hadi bakalım. İmparatorluk şehri adına başladı abi. Abi şeyi açsın hemen reis. Mücadeleyi açtı mı? Seferberlik gelmedi. 30 dakika sürecek diyor. Vuruyorum kapıya bir dakika. Vurduğu an vururum. Yo vurmadı. Bekliyorlar. Açılmadı. Seferberlik açılmadı. Dayı ne yapıyorsunuz gözünüzü seveyim. Abi henüz bir hareket yok. Bekliyoruz şu an. Abi tatsız şu an yalnız hani bekliyoruz. Hala bekleniliyor. Oo savaş başlıyor. Aha. Aha. Kapıya vur emri gelmiş abi hemen. Hemen Hammurabi'yi ekledik abi. Of abi hemen birlikler eklendi. Bak nasıl hızlı oluyor. Nasıl hızlı oluyor bak. 2 milyon kapasiteli rally var abi. Doldu abi. Rally şu an doldu. Hani felaket bir olay. 1 milyon 558 bin asker oldu hemen. Abi çok hızlı doldurdu herif. Bazı birlikleri de atıyor kafasına göre. Beğenmediği birlikleri şu an ordudan atıyor reis. Onu da fark ediyorum. Abi adamlar fena. Adamlar fena şu an. Spartaküs'ün kalesinde hareketlilik başladı abi. Bizimkiler gelmeye devam ediyorlar. Abi nasıl toplandığını görüyor musun orduların? Felaket abi. Şimdi çok çok fena abi. Şu an bak. Abi kapıya geliyorlar şu an yığınla. Rakip de kapıya geliyor. Bak ne yapacağız şimdi biliyor musun? O bizim ana kıta vardı ya abi. Ana kıtayı buraya yürüteceğiz. Hedef ne? Abi hedef şu. Ana kıta buraya gelip şey vuracak. Sen onun adını söyle. Askerler öldükten sonra duvarları döveceğiz. Öyle bir anda bitmiyor bu olay. Abi çok hızlı doldu. Ordu kaç kişi? 1 milyon 990 bin asker abi. Abi sayı şaka gibi. Felaket bir sayı. 1 milyon 990 bin askere vurdu adamlar sayıyı. Felaket. Yani 40 kişiye kadar bu seferberlik ordusuna katılan birlik var. Ve 24 kişi katıldı. Tam limit. Bayağı. Abi belliydi. Yani böyle olacağı net belliydi. Şu an kapının önündeki kalabalığı zaten görüyorsun. İçerideki asker tükendiği an abi bu kapıyı yıldırım hızıyla yıkacaklar bak. Hani Cem Yılmaz'ın orayı yıkarlar esprisi var ya. Birazdan gerçek. Hani birazdan o kapı Evet. için gerçekleşecek. Karşı taraf bak abi bak. Alanda Tolba'nın birliklerine vurmaya geliyor adam. Abi sıcak temas var. Bak geliyor adam. Vaden geliyor. Abi çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Abi geldi adam. Adam geldi aradan çıktı adam. Oo abi çok riskli. Gelişe bak gelişe bak. Abi bizimkini öğütür. Bizim adamı öğütür bu çarparsa. Bu adam bilen bir oyuncu. Bak kudret ikinci vuruş becerisi ve yanında ne var? Kılıç aktif beceri strateji. Abi çok tehlikeli. İlk şeyi aldık. Hemen gözetlemeyi paylaşalım abi. Abi çok tehlikeli. Abi adam
Birliği yapmış. Hemen ittifa yapıştır abi. İttifa yapıştır. Adam geliyor. Adam geliyor. Çok tehlikeli. Vurmadı. Vuracak. Bekletiyor. Vurdu. Abi uyuyor bizim adam. Gitti. Tolba'nın birlikler gitti abi. Vurdu adam. Abi çok acı oldu. Ay adam var ya, kıyma makinesi çıktı Rıza baba. Abi çok kötü oldu bu iş. Adam biçti abi şu an. Tolba ayıktı ama çok geç kaldı. Bu adam dağıtır abi. Bu adam yer Tolba'yı. Alstora da uyuyor. Toplama birliği getirmiş adam oraya. Abi gözünüzü seveyim, puan vermeyin ya. Abi adam var ya, yok etti yok etti. Yani daha biz kuleye yürüyemeden kuleye saldırıyı gerçekleştirdiler. Çok tatlar kaçar bu noktada. Abi Vaden şu an topladı bizimkilerin iki birliğini. Bak. Adamın mızraklı birliğini yedi. Santuz'u birliği herifin. Ve bak, bahsettiğim olay tam olarak buydu. Leonidas birliği zayıf kalıyor şu an. Karşı saldırı mızraklılar birliği. Adamın Guan Yu'su parçaladı abi. Sahayı yırttı. Yok etti abi herif. Tolba şu an inatla kılıçlıya vuruyor. Hata yapıyor. Abi Vaden'i kovalamadı. Yanlış yaptı. Abi çok kötü ezdi adamı. Adamı çok kötü ezdi. Abi büyük kayıp. Büyük kayıp. Bayağı tat kaçırır bu iş. Bak hiç fark etmedi. Fark etmedi bak. Fark etmedi. Abi çok kötü. Gerçekten yani tatlar kaçar burada. Bilemiyorum neler olacak. 30 saniye seferberlik ordusu geliyor abi. 30 saniye içinde çıkacak seferberlik ordusu yerinden. Karşı tarafın seferberlik ordusunun gelmesi de aynı süreye sahip olacak. Mancınıklarına çok değer veriyor. Çok korkuyorlar abi. Koruyor mancınıklarını, hemen getirmemişler. Bizde durum ne? Abi bizim durum biraz vahim ya. Yağlama gaming olacak herhalde birazdan arkadaşlar. Yıkama yağlama. Çaktırmayın. Biraz Türkçe tabir sıktık araya. Alt yazıdan dostlar bu ne? Bunu çevirmeye derse kusura bakmasınlar şimdiden. Evet abi, seferberlik ordusu geliyor. 1.990.000 asker var abi. Ordu yürüyor, görüyorsun. Bu gördüğün şey seferberlik ordusu. Derken Ya, kimi açtı? Seferberlik ordusu açtılar. Kimin kalesine açıldı seferberlik ordusu? Abi biraz tatsız şeyler oluyor. Bir seferberlik ordusu açıldı. Birinin kalesine bir seferberlik açtılar. Yani siz imparatorluk şeyle uğraşırken onlar sizin kaleleri mi Ee, yapmaya çalışıyor? Bizim lejyona seferberlik açmış abi ama büyük enayilik. Niye diyeceksin? Biz kapıya vurmaya gidiyoruz. Abi bu adamlar oynamayı sanırım bilmiyorlar. Bu adamlar kendi kapılarını yıkmaya adam göndermediler. Biz kapıyı yıkmaya adam gönderdik şu an. Ve rakipte hareket yok. Rakip bizim seferberlik ordusuna seferberlik çıkartmış. Büyük enayilik bu arada. Çok büyük enayilik. Çünkü zaman kaybı bu. Bak daha bir birlik yok, görüyor musun? Daha yürüyen bir birlik yok onlardan. Evet. Biz ulaştık bile. Abi sattılar şu an. Ben sana net söyleyeyim. Yani eğer bilerek yapılan bir hamle değilse çok büyük bir dezavantajın içine sürükleniyorlar ve kapıya vurmak üzereyiz. Değdiğimiz an erimeye başlayacak bu kapı. Evet abi, çarptık kapıya. Yetişemezler yani, değil mi? Yok abi, yetişemez. Neden biliyor musun? Bu ordunun ilgili yerden çıkması şu süre. Toparlanacak. 3,5 dakikaya çıkacak. 1 dakika 30 saniyede yürüdüğünü hesap et. 5 dakikaya bu ordu ancak burada. Biz 5 dakikaya, bak askerler öldü bile. Birazdan kapıyı yıkacağız ve içeri gireceğiz abi. Bitti abi olay. Şimdi asker tükendiği an ben şeyle de vuracağım. Ana kıtayla da vuracağım. Bak asker tükenmek üzere. Hadi az kaldı bak. Yanlış yaptı Zillaşav, gördün mü? Zillaşav yanlış yaptı. Askerler tükenmeden vurdu. O yüzden hata yaptı. Şimdi ama ne yapacağız? Tükensin hadi artık şu asker abi. Artık tükensin. Tükendi mi? Yok. Hala asker var. Tamam abi, asker bitti. Şimdi abi ne yapıyoruz? Hannibal'la da vurmaya başlıyoruz. Asker tükendi abi şu an. 1.500.000 dayanıklılığı var kapının. Kapı şu an eriyor abi. Düşman var mı buraya gelen? Bakalım, küstah bir düşman. Yok. Daha yeni ittifak lejyonu yürüyor abi adamların. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu savaş bitti. Bir dakikaya bu adamlar anca orada. Ki koçbaşı falan veya şey de getirmemişler. Trebüşem, ancınık da getirmemişler. Biz abi bitirdik burayı. Sana net söyleyeyim. Yedik bitirdik burayı biz birazdan.
Bak biz şimdiden kapının %30-40'ını yedik abi. Kapıyı yiyoruz şu anda biz. Abi fenayız. Bak net söyleyeyim. %50. Evet. Bak bak bizimkiler orayı geciktirmek için yandan gidiyorlar abi. Bak bak bak. Abi o ne? Abi çok tehlikeli. Paralı askerleri açmış adamlar var düşman ordusunda. Abi çok tehlikeli adam paralı askerleri açmış. Adama gözcü attık dur bakalım. Abi kapı yıkılmak üzere. Yıkılsın artık kapı. 358 bin, 339 bin. İmparatorluk başkentine seferberlik açıldığı an ana kıtayı devreye alacağım. Abi o nasıl bir adam ya? O nasıl bir adam? O nasıl bir ordu hocam? Abi hemen gözcü raporu geldi. Abi yuh yuh yuh. 6. seviye askeri var bu adamın. Bu adam çok tehlikeli abi. Bu hemen bu gözcü raporunu ittifa atalım. Bu adam bayağı tehlikeli abi. Bu adama karşı dikkatli olunsun. Hemen yeni seferberlik ordusunu aç. Çabuk 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 aç. Abi bizim adam açana kadar inşallah olay kopmaz. Çok tatsız şeyler olacak yoksa. Bakalım. Açtı mı? Hadi Ekivoki. Sendeyiz. Abi çok ağır refleks veriyor ya. Gerçekten çok ağır refleks veriyor. Daha hızlı refleks vermesi lazım. Bekliyoruz abi Ekivoki'nin şey yapmasını. Hala açmadı abi adam. Oho. Abi uyuyor herif. Vallahi çok tatsız. Açın abi artık şu seferberliği hadi. Abi ne Kapıyı kırıp yapıyorsunuz? bıraktı mı acaba? Vallahi bilmiyorum. Yani gerçekten uyumaya gideceğim falan yapmıştı. Yani abi çok tatsız. Net söyleyeyim. Çok tatsız. Bak alana girildi şu anda. Abi başkente vuruyor adamlar. Çok kötü. Bak başkentten dayağı yiyen dönüyor. Vurma. Hayır. Hayır. Ay vurmadı. Son anda durdu. Son anda dur. Aha. Aha açtı abi. Direkt katıl hocam. Direkt katıl babacım. Abi katıldık. Direkt katıldık. Ana kıtayı attık abi içeri. Ya Allah. Başlıyoruz. Niye geri dönmesini bekledik yani? Direkt bastı orada toplansa. Abi zaten şu yüzden bunu yapmamıştır. Ben sana söyleyeyim. Askerleri yarım olanlar vardır diye düşünerek bu hareketi yapmıştır. Bak hemen şeye gidiyoruz abi. Hastaneye gidiyoruz bak. Manuel iyileştirme dedim ya. Hop bastık abi düğmeye. Biz Evet. kendimiz yapıyoruz iyileştirmemizi. Onu takip etmen gerekiyor. Takip etmezsen büyük patlıyorsun abi. Şimdi bir bakalım durum ne Anladım. olacak. Abi şu an bakalım durum ne? Oo. Abi içeride kıyamet kopuyor. Hamur abi yürütelim oraya. Adamlar daha ne kadar da bakar mısın abi? Daha bu adamlar buraya vuracak da. Adamlar daha gelecekler de. Bir daha seferberlik açacak da. Yok abi. Bu adamlar toparlanıp gelene kadar biz baya Yok baya abi. iyi bir noktadayız şu an. Bayağıdır ben bu heyecanı yaşamamıştım. Şu an benim için de çok tuhaf bir deneyim oluyor. Çaktırma. Abi felaket işler oluyor. Kardeşim anladık ödül var. Topla ödülü çıkalım şuradan hadi. Tamam çekil kardeşim. Teşekkürler. Abi bizim rally kaç dakikaya gidiyor? 3,5 dakikaya bak. 3,5 dakikaya biz o şehri yer bitiririz. Kebap yaparız orada. Şurada görüyor musun bak Taraça'da bak. Şu imparatorluk başkentinin Taraça'sında. Şurada abi mangalı yerleriz. Süs havuzunun yanında. Orada Birazdan. geminin ne işi var ya? Abi şey bu. Büyük ihtimal Babil'in aslında bahçelerini andıran şekilde konsept yapmışlar. Hani antik uygarlıklarda söz konusu ya. Oraya bir atıf var büyük ihtimalle. Ondan ötürü böyle bir muhabbet var. Hmm. Abi 3 dakikaya hareket ediyormuş ordu. Ayarladığı sayıya bakar mısın? 1.972.000. Abi ayarladığı sayıya bak adamın. Felaket bir sayı. Güzel bir sayı. Abi bir ittifak lejyonu göndermiş bizimkiler. Nereye gidiyor bu lejyon? Abi rakip ittifak lejyonuna vurmaya gidiyorlar da bizimkilerin bilmediği bir şey var. O lejyon dağıldı. Başta çıkacaktı o lejyon. Dağıttı abi adam gönderecek o lejyonu şimdi bak. Dağıldı hop. Tak gitti şimdi bak izle. Gitti abi. Yıktılar kapıyı.
Şunu akledemiyorlar. Ya. Çok güçlüler. Onların balinaları bile gelip sadece şehre vursa çok büyük iş çıkar yani ama akledemiyor abi işte adamlar. Allah'tan ki akledemiyorlar. Yoksa büyük sıkıntı, ben sana net söyleyeyim yani. Hocam gel bakayım. Şöyle dümenden vuralım abi. Dümenden vuralım o birlikleri. Bunlar da şey abi. Şehrin içindeki bot birlikler. Bunlara vurdukça şey alıyorsun. Ne denir? Aha. Abi adam bizim mancını yiyor, gördün mü? Bak akıllı herif. Bizimkiler çullanıp vuruyorlar abi, adama geçmiyor. Adamın birlikleri 6. seviye abi. Bu adamın en azından şu an 3 milyon kıta gücü falan vardır. Şaka yapmıyorum. Şimdiden o kadar yapmıştır bu adam birliklerini. Biz vurduk birliğe. Abi daha bizim gücümüz yetmiyormuş bunlara ya, ben sana söyleyeyim. Nefesimiz kokuyor bu birliklere karşı henüz. Arıyor Barzan geldi, vurdu şeye, birliğe. Oo bak 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 bak, adam bize vurmaya geliyor. Hocam bırak 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 bırak, birlik onların olsun, bırak, vurma bir şeye. Çok tatsız abi. Bizi avlayacak herif bak. Biz hedef olduk şu an. Üstümüze geliyor. Lavuk geliyor abi üstümüze. Çaktırma. Aa bıraktı abi bizi. Enayi bizi bıraktı şu an. Nereye vurmaya gidiyor bu ya? Kime vurmaya gidiyor? Abi adam gerilerden gelip vurmak istemiş ya. Sonradan vazgeçmiş mesafeyi görünce. Aç abi adamlar. Adamlar çok büyük aç. Bir dakika, İmparatorluk başkentindeyiz abi. Şimdi olmasından en çok korktuğumuz senaryoyu söylüyorum. Onların çok iyi kasmış bir karşıt saldırı mızraklı birliği varsa, gelip Lejyon'a vurursa abi büyük sıkıntı. Nedenini söyleyeyim. Karşıt saldırı mızraklı birliğinin olayı neydi? Düz vuruş ve çift vuruşlardan yediklerinde karşı saldırı yapıyorlardı. Lejyon'a vurduğunda Lejyon'u zarara uğratacak şekilde saldırmış oluyor. Aha! Vurdu abi adam bize. Vaden diye biri bize vurmaya çalışıyor. Vuramamış. Vur kardeşim. Vur kardeşim. Vaden'e vurduk abi. Kaç dedim. Vurur gibi yaptık, kaçmaya başladık. Satan'a da vurdu. Beni kovalamayı bıraktı, Satan'a döndü büyük ihtimalle. Aynen Satan'a döndü şu an. Yo beni kovalıyor. Yo beni kovalıyor. Bana vuramıyor, Satan vuruyor ona. Abi böyle bir şey yok. Bakalım. Abi lavuktaki güce bakar mısın? Bizden 412 adam kesmiş hemen. Onun kaybı 150, hiçbir şey değil. Felaket abi, korkunç. Abi çok canlar yanacak. Bak ben sana söyleyeyim şimdiden, bir dalgalanma, bir kasma var, farkında mısın? Hafiften evet. Var abi, kasıyor şimdiden. Yani kolay bir şey olmayacak şu anda. Seferber edilmiş ordu hedefine bir seferberlik mi başlatıldı? Dayı siz ne yapıyorsunuz? Hah! Giden orduya bak abi. Çok acayip şeyler oluyor şu anda. Onlar ordu çıkardı mı bu arada? Çıkaramam. Yani henüz çıkaramaması lazım. Bizim ordu nerede? Abi geliyor bak. Lejyona bakar mısın? Demir gibi lejyon abi. 1.987.000 asker. Yürüyüşe bak abi. Marşa bak. Fena fena. Abi adamlar büyük enayi yalnız. Gerçekten kral onu hak etmiyorlarmış çünkü. Bak seferberlik ordusuna seferberlik açıyor. Kardeşim sen manyak mısın? Zaten biz şehri tekte vurup düşüreceğiz. Yani senin burada yapman gereken şey bunu düşmemesini sağlamak. Bir şey yapmak yani. Yok abi adamların oyun bilgisi çok zayıf. Çok yani bilmiyorlar. Bilemiyorum yani. Umut vadeden bir sunucu olmaktan çıkabilir her an bu sunucu. Abi bak 1 dakika 21 saniyeye şehre vuracağız. Aşağıya bakıyoruz. Aşağının durumlarına bakıyoruz. Abi adamlar öyle bırakmışlar mancınıklarını falan. Alanda dümenden marş yürütüyorlar. Diğer kapıyı falan da yıkmış bunlar. Abi çok strateji hatası. Büyük strateji hatası bu arada. Bizimkiler bu arada kulelere de saldırıyor canavar gibi. Abi bizimkiler insanlıktan çıkmışlar ya, ben sana söyleyeyim yani. Bizimkiler Terminator şu an itibariyle. En önemli şey İmparatorluk şehri abi. Benim bir tane kurşunum var. Onu da İmparatorluk şehrine sıkarım yani. Çünkü bir de askeri birliğim var doğru dürüst şu anda. Bakalım neler olacak, göreceğiz beraber. Baya baya yaklaştık şu anda İmparatorluk başkentine. Ne kadar kaldı? Yarım dakika abi. Yarım dakikaya şehre vuruyoruz. Fena olay abi. Gerçekten fena olay. Yarım dakikaya şehre vuruyoruz. Hammurabi yeniden gönderdik. Şehre bakalım. Şu tedavi edilen askerleri toplayalım hocam. Tekrar asker iyileştirelim. Abi şuraya bakar mısın? Yarım saatlik bir askeri hızlandırma muhabbeti. Abi hemen bitirin hadi.
Ver süreyi. Süreyi ver. Çabuk basın düğmeleri. Düğmeleri hemen basın. Geliyor abi. Geliyor. Gelsin hadi. Ne olur bitirelim artık. Yardımlar çok yavaş geliyor abi. İstediğimiz hızda yardım gelmiyor derken çarpışmaya başlamışız abi. Şehre vuruyoruz. İmparatorluk başkentine şu an vuruyor birlik. Abi birazdan şehri almak üzereyiz. Şehre vuruyoruz şu anda. Bak büyük bir yanlış yaptı abi Gazap. Gitti şehre vurdu abi. En büyük yanlış bak. Windscar da aynı yanlış yapıyor. Vurma şehre. Of son anda durdu abi. Son anda durdu reis. Abi şu an 1.500.000 asker var şehirde. Şehri almak üzereyiz. 1.300.000 asker kaldı. Vuruyoruz abi. Baya çetrefilli vuruyoruz. Savaş ayrıntıları. Şu an abi en fazla öldürmelere bakar mısın? Shu Feng en fazla öldürmelerde. Sonra Andre de Leon geliyor. Biz bayağı gerilerdeyiz. 137.000 askeri yine de biz öldürmüşüz içeride. Çok iyi abi. 6.000 kayıp vermişim. 145.000'e ulaştı kestiğimiz asker sayısı. Dedim abi dümenden bir birlik değil bizimkisi. Bizimkisi de güzel bir birlik. Abi şu an şehri yemek üzereyiz. 330.000, 280.000, 260.000. Ve abi şehri alıyoruz. Hazır ol. 170, 170.000, 160.000, 100.000, 80.000, 60.000, 20.000 bitti abi. Şehri aldık abi. Başkent şu an itibariyle bizim abi imparatorluk başkentini Abi, aldık abi. Geri sayım başladı abi. Bir saat süreyle başkenti elde tutmak zorundayız. Adamlar şu an yapacakları saldırıyı dahi durdurdular. Hemen bakalım imparatorluk başkentine olan saldırı. Abi felaket bir olay. Şu an gerçekten yani diyecek kelime bulamıyorum. Baya güzel aldık. Buradan sonrası çok önemli abi. Birazdan gönderdikleri birliklerle göreceksin. Hemen düğmelere basıyoruz abi. Çünkü askerler askeri iyileştirme yapmak zorundayız sürekli bak. Bitti abi. Şu an iyileştirecek hasta yok, asker yok. Çok önemli bir durum. Ve abi ilk lejyon birliği çıktı geliyor abi şu an. 5 dakikaya şehirdeler. Bakalım tutabilecek miyiz? Tutarsak neler olacak abi beraber göreceğiz. Abi şu an itibariyle sahaya bakıyoruz. Adamlar dümenden bir geri çekiliyorlar ama tabii ki bu tamamen dümenden. Akira Warrior'a bak abi adam sinirini alamamış saldırıyor adamlara sahada. Abi bu dediğim gibi yani şey bir oyun değil. Haybeden bir oyun değil. Gerçekten mücadele tarafları dönerken çok kıyametin koptuğu bir oyun bu. Yani savaş sırasında hele yani öyle sakin falan adamları tanıyamayabilirsin abi. Söyleyeyim ben sana. Bu gerçek yani. Hemen bir bakalım şimdi ne olmuş burada. Abi alan biraz kalabalık. 24 tane birim var abi şu anda imparatorluk şehrinde. Takviyelere bakalım. Abi şehrin 1.848.000 askerle dolu bizden askerle dolu şehir şu anda. Çıkarttıkları adamlar oldu. Çünkü neden çıkarttı söyleyeyim. Şeyden ötürü çıkartıyor abi. İyileştirme yapması için. Daha iyi birlik geliyor geriden onu gözlemliyor. O yüzden yer açıyor bak. Geldi adam giriyor şimdi içeriye. 3 dakika 29 saniyeye seferberlik ordusu geliyor. Şöyle söyleyeyim abi. Şu andan itibaren toplam 6 tane falan 6-7 tane seferberlik ordusu gönderecek süreleri var. Yani bu takribi olarak yarım saat 40 dakika yapıyor. Yarım saat 40 dakikada düşürdüler abi. Düşüremediler büyük sıkıntı yaşarlar. Bak şu an biz 45 kişi olmuşuz. 45 çok ciddi bir sayıdır. Ben adamlarda o sayıyı göremiyorum. Hareketliliğe bakalım sağda bir. Durum ne bir görelim. Bakar mısın abi şuraya? 27 tane birlikle Mızrak Kutsal Kulesi'ni tutmuşuz. 27 birlikte Süvari Kulesi tutulmuş. 22 birlikle Ok Kulesi tutulmuş. 21 birlikle Kılıç Kulesi'ni tutmuşuz biz. Ve adamlar abi çok acayip bir olay. Abi yok adamlar birlik gönderemiyor. Yok birlikleri yok adamların. Abi manyak bir olay. Manyak bir olay. Biz el altından gidelim şu şeye de girelim dur. Süvari Kutsal Kulesi'ne destek verelim. Aha bak Zillaşav post paylaşmış. Gözcü raporu. Abi ortalık yangın yeri şu an. Bak. Spartaküs demiş ki bizi hala savaşmak zorunda bırakmayın. Bu hepimiz için bir eğitim. Böylece gelecekte nasıl savaşacağımızı bileceğiz. Sandaysa demiş ki kulağa iyi geliyor. Aa deminden beri uçan kaçanların
Nasıl R yaptığını görüyor musun şu an? Evet. Abi adamlar balon çıktı, ben sana söyleyeyim. Ben biliyordum böyle olacağını. Çünkü bizim ittifak toplamda zaten daha güçlüydü. Ama yine de dur bakalım. Rallileri bir gelsin görelim abi. Bu tip konularda yani çakal öldüğüye vurdu derler bizim orada. Yani çakal ölü taklidi yapıyor demektir. Bu. Şimdi bakalım. Hani sessiz sessiz duruyorlar ama bak 1,5 dakikaya ralli çıkıyor. Ondan sonra göreceğiz şimdi asıl dümeni. Asıl olayı ondan sonra göreceğiz. Abi bizimkiler hiç rahat durmuyor. Sahada Jampati'nin toplama birliği var. Jampati'nin toplama birliğini kesiyorlar. Abi fena bir ekip. Ekip normal bir ekip değil abi. Fena bir ekip. Bence abi bu iş burada bitti gibi ya. Bence bu adamlar gelmez gibiler. Yani bir başkent saldırısı sırasında bir PvP gör istediğim için seni burada şu an tutuyorum. Yani normalde arkadaşlar adamın yatma saatini biz biraz geçirdik, çaktırmayın. Hafta sonu olmasının verdiği bir şeyle biraz bizim için Ben kalıyor. bayılırsam atarsınız efendim beni. Hiç sıkıntı yok abi. Yani şu an buraya kadar kalman da benim için bir kıvançtı. Keyif aldıysan ne mutlu bana yani. Hani olayın PvP yönünü görmen nezdinde senin için çok kıymetli bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes oyun sever değil arkadaşlar. Yani gerçek gurmeler sadece her oyunu böyle denemek ister. Serkan Bey de o gurmelerden birisi arkadaşlar. Namı diğer Tektoket. Yakında bu duyuruyu yapayım abi ya bence. Bizi izleyen falan olursa belki bir kişi bir kişidir. Arkadaşlar yakında biliyorsunuz Rocket League diye bir oyun var. Kendi kulvarında tek bir oyun Rocket League. Güzel bir oyun. Yakında Serkan Bey Rocket League'de de sizlerin karşısında olacak bir rehber edasıyla. Abi Britem diye bir adam vardı. Adamın birliğine saldırdım abi şu an sahada. Görüyorum. Abi bu çok konuşan arkadaşımızdı. Çok tilt olduğum için onun birliğine şu anda alanda vuruyorum ben. Sinir olmuştum. İntikam alıyoruz. Dağıtalım abi o birliği. Kaçamasın. Kes 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 kes. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Kestik bitti mi? Kestik bitti mi? Bitti abi. Britan'ın birliği bitti. Biz de hemen kuleye geri girdik. Çünkü diğer lavuk da bizi kesmeye başlamıştı. 2 kişiye karşı savaştık. Abi 1889 erdem aldık. Adamın 2293 askerini kesmişiz abi. Doğramışız adamı. Kıvançtır. Kıvançtır abi. Bitti olay. Yani şu an biraz böyle bir şeyler yaptığımı hisseder şekildeyim. Bakalım. Birazdan inşallah günümüzü göstermezler yalnız. Çaktırma. Abi adam İçeridesiniz değil mi şimdi? içerideyiz abi. Biz şu an içeride mi yani bizim olay? Ben bir bardak su alabilir miyim? Benim bardağım halkalı bardak. Tamam. Sus ses yapma. Çünkü kayıttayım. Evet. Bir yandan abi bakıyoruz. Abi olayın en kötü tarafı buydu ya. Ben bu anı hesaplayamamıştım. Su almadık. Tatsız oldu. Bakacağız. Şimdi. Adamlar hala fütursuzca alanda yürüyorlar abi şu an. Değişik bir durum. Abi bir daha mı vurduk ya? Yürüyor bak alanda. Şu adamın birliğine vurduk sanki. Meso diye bir adam var. Abi bunun birliğine sanki ben vurdum ya. Dur vurdum. Ne olacak? İnceldiği yerden kopsun görelim. Oo abi bu adam bizi aşacak galiba. Reis yürüyor emin adımlarla. Bir kumandan birliği becerisi patlatırsan buna çok tatlı olur. Vurduk mu? Kesti abi adam bizi. Güçlüymüş. Ama yine de iyi hasar verdik adama. 80.000'den düşürdük abi elemanı. Oo, seferberlik ordusu gelmiş zaten buraya. Abi bu adamlar her yeri istiyor şu an. Nina kim ya? Nina diye birisi var. Bir yere vurmaya çalışıyormuş. Garip. Aşağıdaki kuleye vurdular abi. 1.700.000 asker göndermiş abi adamlar. Çok kinli saldırdılar. Bizim parti direkt ortamı terk etti. Zaten sayı çok azalmıştı. Kuleye sığınma olarak giriyorduk. Çaktırma.
Şehre gönderdikleri ordu acaba ne zaman gelecek? Ben asıl onu çok merak ediyorum abi şu an. Şehre henüz bir ordu çıkmadı yani. Hayretler içerisindeyim desem yalan olmaz. Çok hızlı erittiler ama kulenin bu kadar hızlı gideceğini düşünmüyordum ben. Sağlam ordu yollamış abi adamlar. Abi şimdiden ilk 9-10 dakikalık periyot geride kaldı. Abi felaket savaş dönüyor şu anda. Herkes sonucuda savaşmayı cayır cayır öğreniyor bu gece. Abi yalnız adamların birlik de iyi eridi. Biz iyi dayandık. Yani şu an arkadaşlar bayağı güzel götürüyoruz desem yalan değil. Yalan bir bilgi vermiş olmuyorum. 50 saniyeye çıkacakmış da bu Sunrise'ın şehrine hareket eden birlik. 50 saniye ne demek ya? 50 saniyeye gönderdiği ordu pek umut vaat eden şekilde bir ilerlemeye sahip değiller. Bilemiyorum. Yani her şey olabilir tabii ki. Düşmanı küçümsemek nezdinde söylemedim ama her şey olabilir. Mızrak kulesini aldılar abi. Eş zamanlı olarak kuleleri almak için oynamışlar bu arada. Çok zekice. Farkında mısın abi? Tüm kuleler sırayla elimizden gitti. Kulelerin olayı şu. Her bir askeri kule abi sana bu imparatorluk başkenti mücadelesi sırasında ilgili birim türünün saldırı ve savunmasına %20 bonus veriyor. Bu yüzden çok kıymetli. Mesela şu an Süvari Kutsal Kulesi bizim için çok kıymetli bir hedef. Yani bu hedefin alınması gerekiyor abi. Şu an tekrar buraya bir seferberlik yollanılması gerekiyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz birazdan. Bizim birlik daha gelemedi. Süvari Kulesi düştü. 39 bin asker kaybetmişiz. Onlar 11 bin asker kaybetmişler abi. Sayılar biraz afaki, biraz korkutucu. Yapılacak bir şey var mı? Yok. Yani her şey şu an ilk kralın seçilmesi. En önemli ayrıntı bu. Hemen bir bakalım. Ne kadar kaldı? Birlik geldi şehre abi. Hemen iyileştirmemizi yapalım. Hastaneye gidelim. Ne kadar asker iyileştireceğiz? 1 saat 14 dakikalık bir iyileştirme. 13 bin asker yaralanmış. 13 bin asker. Abi korkunç bir oran. Hemen bir bakalım. Bu ne ya? Abi Somluz da birlik çıkartmış. Herkes birlik yolluyor bir yerlerden. Hemen bir bakalım. Büyük ihtimal yardımlar doldu. Şu an çünkü yardımlara çok hızlı tıklanıyor abi. Şu an yardımlara gerçekten çok hızlı tıklanıyor. Evet, Süvari Kutsal Kulesi'ne seferberlik yapıldı. Tekrar Satan açtı seferberliği. Hemen Hammurabi'nin birliğini çıkartacağız ama bir dakika hocam. Bu hemen öyle çıkmıyor. Allah razı olsun. Teşekkürler. Kayıttayız. Güle güle bay bay. Teşekkür ediyorum. Ben de kaçayım Kadir Bey. Artık. Tamam abi. Devamını artık videodan izlersin. Aynen, aynen. Allah Öyle rahatlık diyorum versin çünkü. diyoruz. Fark ettim abi. Sıkıntı Evet, yoktur. bakalım, şans. Sağ olun Öyle efendim. de. İnşallah. Evet dostlar, biz bize kaldık. Sizlerle beraber hemen Süvari Kutsal Kulesi'ni elde tutmak yönündeki seferberliğe katılındı. Çünkü ilk hedefimiz orası. Diğer orduya biraz zaman var. Atabildiğiniz tüm seferberlikleri atın diyor. Ne kadar seferberliğiniz varsa atın diyor içeriye. Ama şunu bilmiyor. Şurada tehlikeli bir unsur var. Yani savaşamayan kıtaları savaşa yollamak sadece düşmanın ekmeğine yağ sürmek. Bu tarz şeylere biz karşıyız abi derken ittifak lejyonları geliyor abi. Kalabalık bir lejyon bizimkisi gibi parıl parıl parlamıyor ama yine de düşman düşmandır, tehlikelidir. Ve yedek birliğimiz yok bizim maalesef şehir için şu anda. Çünkü Süvari Kutsal Kulesi'ne de yönelik bir taarruzun içerisine kendimizi attık. Ve geliyor abi adamlar. Cayır cayır geliyorlar. Tehlikeli biraz. Yedek asker getirmiş adam. Hani diğer orduyu tutmak için. Korkutucu abi. Adamlar bilen adamlar yani. Adamların balinaları biliyor. Özellikle zaten Asyalılar, Asya kökenli oyuncular biliyorsunuz ki bu tarz oyunlarda ölümcül oyuncular oluyor. Yani gerçekten oyunun mekaniklerine de hakimse işler bambaşka bir hal ve renk alıyor dostlar. Şu anda başkente vurmak üzere karşıdaki birliğimiz. Bu arada buradan karşıdaki Hov'daki Türk dostlara da selam olsun. Kromozom başta olmak üzere. Kendisiyle vali etkinliklerinde çok fazla karşılaşıyoruz. Hemen Sunrise'da birliğe katıldı. İttifak Lejyonu geldi. Şu an İmparatorluk başkentine vurmak üzereler derken vuracak mı ve vurmak üzere yaklaştı. Vurdu abi. Başladı. Mücadele başladı. Savaş haritalarına tıkladık.
Şu an ilk etaptaki öldürmelere bakar mısınız abi? Bayağı bir eritme yapıyoruz. Fena gitmiyoruz. Birliğimiz o kadar hızlı erimiyor. Karşı tarafla kafa kafaya gibi bir durumumuz var. Abi çok iyi öldürmeler içindeyiz. Karşıdaki Antital çok korkunç yalnız. Guan Yu birliği dizmiş. Bizde Shu Feng ve Andre birinci sırada. Abi felaket. Abi eriyoruz şu anda. Şu an bayağı kötü eriyoruz. Ve İmparatorluk başkentine destek lazım. Karşıdaki rallinin dağılmasına daha bayağı bir var. Ve biz eriyoruz abi. 55 bin asker, 56 bin asker öldürdük. Şu an bayağı ağır çatışma var. Magic de girdi içeriye karşıda. Karşı biraz şu an sıkıntı abi. Sıkıntılı bir durum söz konusu. 600 bine düştük. Abi çok kötü oldu. Adamlar bayağı bastırarak geliyorlar şu anda. Gerçekten çok tatsız. Ciddi anlamda bir bastırma söz konusu. Çok büyük bir sıkıntı abi. Şu an gerçekten büyük bir sıkıntı söz konusu. Hemen bir bakalım. Tatlar kaçıyor abi şu an. Şimdi bakalım 3. en fazla öldüren konumuna yükseldik. Ama bitti yani. Bu bizim birliğin de bittiği anlamına geliyor. Çünkü ben o kadar iddialı bir durumda değil şu an henüz benim birlik. Abi adamlar bizi yiyorlar. 108 bin düşman askerini kesti benim kıta. 110 bin kesti. Chu Feng'le liderliğe oynuyoruz şu an. Birinci sıraya ben yükseldim. Abi neler oluyor? Ama bitti abi buraya kadar. Ben sizlere söyleyeyim. Bitti yani. Bizim birliği şu an eve yolladılar. Net konuşuyorum sizlere. Garanti yani şu an hani yollanma gibi bir durumumuz yok. Kıta bitmek üzere. 820 asker, 500 asker ve 380 derken gönderdi abi bizi. Dersini aldı da ediyor. Ezber oldu. İkinci saate geçtik arkadaşlar. Şu an sizlerle beraber. Çok tatsız oldu. Çok gerçekten tatsız oldu. Savaş detaylarına bakalım abi şimdi. Bir bakalım, bir bakmakta fayda var. Burada abi bu ne Allah'ınızı severseniz böyle bir şey olabilir mi? Mağazaya bakalım. Erdem'e bakar mısınız? Gelen erdem miktarına dostlar 8479 erdeme yükseldik abi. Yani bu gerçekten korkunç bir sayı. Şu an bilmiyorum neler olacak. Abi hemen şehre gidelim. Biraz birim basma muhabbetini gerçekleştirelim. Çünkü ne kadar asker kaybettiğimi gerçekten bilmiyorum. Ya bayağı bir asker kaybı yaşadım diye biliyorum sadece. Hemen hızlandıralım abi. Askerleri sayı olarak hızlandıralım. Terfi ettireceğimiz illaki birimler vardır. Terfi de yapalım. Hızlı hızlı 5. seviye askerde basalım dostlar. Sizlerle beraber. Terfiye hakeza yapacağız. Yani yapacak başka bir durumumuz yoktur. Abi birlik şehre geldi. 1 saat 23 dakikalık bir iyileştirme süreci söz konusu. Hemen rally birliğini doldurmamız gerekiyor. Dolduramadık. Çünkü neden? Doldurdular abi. Azami birlik kapasitesine ulaşıldı. Can sağlığı olsun. İkinci sırada birliğin yanından yürür. Yine dahil oluruz bir şekilde. Şu an yoğun bir mücadele var. 4 dakikaya şu anda gönderdiğimiz lejyon diğer tarafa ulaşacak. 1.998.000 askere odaklanmış durumda. Süvari Kutsal Kulesi'ni almak için. Abi gerçekten orijinal bir olay. Gerçekten orijinal. 1.998.000 askere de diğer taraf odaklandı arkadaşlar. Ziyadesiyle fazlayız. Biz şeye bir odaklanalım. Biz şu iyileştirmeyi bir yapalım abi. O iyileştirme aradan bir çıksın. Ama çok yavaş basıyorlar düğmelere. Ben söyleyeyim. Şu görevi bu arada iyi ki almışız. Yani 17.000 asker şimdiden yetiştirildi. Şimdiden 17.000 asker yetiştirildi. Bu da apayrı bir durumdur. Hatta şöyle mi yapsak ya? Bunları hızlandırmayayım. Neyse tamam. Bunları birinci seviye asker olarak eğiteceğiz ki daha hızlı şey yapalım. Kromozom kime atıyor? İttifak Lejyonu'na. Bizim İttifak Lejyonu'na kromozom casus yolladı. Selam olsun buradan kendisine. Yine Aşkar diye birisi
casus yolladı. Adamlar analiz yapıyor abi. Adamlar iyi oyun takibi yapıyorlar. Bu herkesin kolay gerçekleştirebileceği bir durum değil. Bence başarılı. Şimdi bir bakalım. Abi tamamen 5. seviye askerlerden oluşan bir kıta düzeni. 903.000 birlik gücüne ulaşmışız. Çok iyiyiz. Çok güzeliz. Hemen bir bakalım. Buff da açmanın sanki zamanı geldi dostlar. Bir bakalım. Deminden beri buff açmıyorduk. Kendimizi tutuyorduk. Saldırı ve savaş buff'ları açalım. Bakalım abi. Buff nereden açıyorduk? Eşyanın kendisini mi kullanacağız? Tümü. Evet, tümünden kullanacağız. Hemen geldik buff'lara. Evet abi. Kılıç ve kalkan ilgili buff'ları ekledik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Lejyon henüz yürümemiş. 1.944.000 mi? Abi şöyle birliği yürütelim. Birliği yürütelim. 81.000 kapasite. 903.000 dayanak güç var. Dışarı çıkardık. Allah da yardımcımız olsun. 1 dakika 45 saniyeye şu anda birlik şeye ulaşmak üzere. Jampati yine birlik yolluyor. Ama Jampati'nin bu kışkırtma birliğine vurmayacağız. Bizim hedefimiz kule arkadaşlar. O yüzden kuleye doğru ilerliyoruz. Kayıp önleme açıldı şu anda. Kayıp önlemeyi bizimki araştırdığına göre durumlar biraz ciddi bir hal aldı diye düşünmekteyim. Şu an başkente bayağı bir yığınak yaptılar. Başkente gözcü atıyoruz arkadaşlar. Çünkü bakalım içeride ne kadar asker var, durum ne? Hepsini bir görelim istiyoruz. Şu anda buradaki askerlerden 4. seviye mesela şu askeri çıkart. Bunu çıkarsa biz gireriz direkt olarak. Çıkartmıyor. Büyük sıkıntı. Bunlar büyük problem. Yani bu ana kıta. Şimdi bunu burada iyi askerler tutmazsan sıkıntı yaşarsın. Ama yatağından kalkıp savaşa gelen adamlar var galiba bu ordunun içerisinde. Bayağı iyi. Şu an hemen bunu aldığımız gözcü raporunda paylaşalım. 1.204.000 asker mi var sadece? Abi tek vuruşta gidecek gibi orası. Hemen ittifa yolladık abi raporu. Diyor ki Ayfos demiş ki mitingler dolu, şehri ele geçirmenizi yardım etmek istiyorsanız açık alanda savaşmayın. Bunun yerine şehri ele geçirdikten sonra takviye için yakındaki birliklerinizi hazırlayın veya bizimle birlikte aynı hedefe saldırın. Makul öneriler geliyor. Ya bu bir savaş oyunu, bu bir strateji oyunu abi. Bunun başka yolu yok. Bunu beraber yürüteceksin. Bak ne yaptım? Ana ordunun içerisinde birliği kaynaştırdım abi şu an ben. Ana ordunun içerisinde o birlik yürüyor. Yani sıraya alırsınız diğer türlü lejyon sırasına, birlik sırasına. Kuyruk açarlar ki kuyruk açtı mı açmadı mı bu adam ben onu da bilmiyorum. Şöyle katıl yapalım abi. Yok, kuyruk açmamış abi. Kuyruk keşke açsalardı. Ama sıkıntı yok. Şehrin önünde de açarız derken aşağıda savaşa girildi. Kuleyi alıyoruz abi. Kuleye vuruyoruz şu anda. Süvari Kutsal Kulesi'nin durumu ne? Abi bayağı öldürmelerde öndeyiz. Buff etkisini gösteriyor. Alacağız. Şu anda 2. sıradayız öldürmelerde. En fazla öldürmelerde 3. sıraya geriledik. Abi bayağı iyi kılıçtan geçirme muhabbetimiz var. 6'ya 1 oranında öndeyiz. Çok da güzeliz. 64.000 askere kadar geriledik. Ama işimizi yaptık ya. İçeriği temizledik abi. Bitti. Burayı tuttuk. Elde tutmaya başardık burayı. Ben sizlere söyleyeyim. Kayıp miktarı da yine çok fazla sayılmaz. Bence burayı güzel idare ettik. Bir yandan diğer tarafa bakalım. Hemen oraya da sizlere göstermek istiyorum. Abi Lejyon'u takip edeceğiz. Seferberlik ordusunu. Bayağı yani çetrefilli bir iş şu an. Evet, Süvari Kutsal Kulesi alındı. Hemen bakalım. MVP belirli mi MVP? Kromozom MVP'ymiş karşı tarafta. Bizde de Davant. Bak kromozom 6 seviye yapmış süvarileri. Buradan kendisine tekrar selam olsun. Çok dikkat çekici bir oran. Ve Justinian'i seviye 4'e kadar ilerletmiş abi adam. Yani 4 yapmamış ama 4'ün eşiğinde bu ciddi bir sayı. Güç abi bu güç demektir. Net söylüyorum bu güç demektir. Seferberlik dağıtıldı diyor. Daha doğrusu bitti seferberlik. Hemen bir bakalım abi. Başkente vurmak üzereyiz.
burada bir şeyler oluyor abi. Bir şey bize vurdu abi. Bir şey bize vurdu. Ne alaka? Abi bu birimler neden benim birliğime vurdu? Yani ne kadar saçma bir olay. Briten benim birliğime mi vurdu? Abi bu adamlar gerçekten makul adamlar değil. Hah, içeri girdik abi. Abi içeri girdik. Asıl savaş ayrıntılarına gir. Buraya girmek çok önemliydi. Fena değiliz. İyi dayanıyoruz şu anda dostlar. Hemen bakalım. Toplam 10.000 erdeme ulaş becerisi geldi. Şu an Steam'de başarısı geldi. Normal yani çok yoğun bir savaş dönüyor şu anda. Karşıyı temizledik büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle şu an burası bitti. Ben sizlere söyleyeyim. Bakalım. Tüketecek miyiz burayı? Karşısı yalnız devleşiyor Erdem'de de yani adamlar biliyor abi, cayır cayır oynuyorlar bu arada. Şakasız. Bizim oran bu sefer çok iyi değil. İstediğim gibi pek gitmiyor. Karşı taraf bayağı dolu savaşıyor. Yani abi çok çok feci bir savaş dönüyor. Yani normal bir savaş dönmüyor şu anda. Aşırı derecede ağır bir mücadele dönüyor. Normal bir mücadele bu kesinlikle değil dostlar, ben sizlere söyleyeyim. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Hep beraber göreceğiz. Çok da uzun bir kayıt oluyor şu anda, farkındayım ama hani yani yeni sunucuların ve güncel durumda Age of Empires Mobile'ın akıbeti ne durumda? Sizler nezdinde güzel bir inceleme fırsatı oluyor diye düşünmekteyim. Umarım sıkılmamışsınızdır da zaten, hani yani oyunun temel dinamiği savaş üzerine olduğu için ve şu an bir savaş gösterdiğimiz için sizlere sıkıldığınızı zannetmiyorum diye düşünmekteyim dostlar. Şu an başarılı bir şekilde birimleri aldık. Çok ağır savaşıldı ama gerçekten çok ağır savaşıldı ve şehri tuttuk abi. Hemen dönelim abi. Hemen dön yaptık abi. Geri dön yaptık. Neden? Çünkü tazelenmemiz lazım abi. Tazelenmemiz lazım. Hatta hemen yazalım. Yaralı birlikleri lütfen şehirden çıkartın. Evet. Çünkü yaralı birlik demek büyük sıkıntı demektir dostlar. Yaralı birlik savaşamaz. Yaralı birlik sizi orada geriye atar. Büyük problemdir bunlar. Şimdi bir bakalım. 25.000 bizden kayıp olmuş. 49.000 karşı taraftan kayıp olmuş. Peki MVP var mı? MVP gösterilmiyor. Allah Allah, neden gösterilmiyor hocam? Bir bakalım. Allah Allah. Çok tuhaf. Felaket yalnız. Gerçekten oyunun ilerleyişi şu anda normal bir ilerleyiş kesinlikle değil. Sizlere ben onu söyleyeyim. Şehrin durumu ne? Takviye. Bayağı bir asker var şu an bizden şehirde. Aşağıya tekrar rally gönderildi. Büyük ihtimalle yoldadır diye düşünmekteyim. Bizim peki Erdem kaça ulaştı? Erdem kaç oldu? Erdem 14.000 olmuş. Abi ben bunu kaçırmam. 8 saat araştırma hızlandırıcı %30. Bas babacım. Bas. Erdem bunları harcamayacaksınız da neye harcayacaksınız abi? O yüzden çok değerlidir. Erdem puanlarınızı da makul kullanmanız gerekmektedir. Şimdi bir bakalım. Bizim kıta dönüyor. 30 saniye tekrar şehirdeyiz. Hatta biraz hızlandıralım. 30 saniyeye de şehirde olmayalım. King Naka'nın şurada kalesi var. King Naka'nın kalesini atlayalım. Kaleden kaleye geçerek geçişlerinizi hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bu taktiği bilmeyenler varsa şimdi öğrenmiş olacaklar. Mesela buraya geldin. Savaş sırasında çok önem arz ediyor. Çünkü birlikleri çok hızlı bir şekilde bak kaleye aldık. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok hızlı bir şekilde tak 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 oradan oraya hemen hızlıca geçtik. Şimdi kayıplar var demiştik. Kayıpları yerine getirdik. 81.000'e bu askerlerle tamamlıyor. Bu hoş bir şey değil abi. Bu olmaz. Bizim acil 5 seviye asker yapmamız lazım. Yaptık abi. Yani mecbur basıyoruz şu anda. Sizlere öyle söyleyeyim. Yani çünkü şey değil bakın. 4 seviye askerle ben oraya gitmek istemiyorum. Dayanıklılık oranlarını sizler de gördünüz. Pek sağlıklı, pek akıl kârı bir şey kesinlikle değil. Net sizlere söyleyeyim. Abi yardımlar çok yavaş geliyor. Yardım butonuna çok hızlı dokunmaları gerekir aslında. Çok yavaş gelmesi çok şaşırtıcı. Yani acaba yardım butonuna tıklamayı mı unutuyorlar? Çünkü bir yandan hastanelerde iyileştirme yapılıyor. Yani bunları aslında
görmeleri gerekir, düşünmeleri gerekir. Abi bastık mecbur. Çünkü bekleyecek durumumuz pek yok. 5 seviye değil mi tüm askerler? Tamam abi, tüm askerler 5 seviye, hemen bekletmiyoruz arkadaşlar. Hemen çıkartıyoruz. Hemen gönderdik. Hemen yolluyoruz abi. İmparatorluk şehrine yolluyoruz. Bir dakika, alanda ne dönüyor? Alanda çok yoğun gözcü atıyorlar. Lejyon geliyor bir tane. Kılıç Kutsal Kulesi'ne kaç kişi var burada arkadaşlar? Bir bakalım. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz buraya şu lejyondan önce ulaşır mıyız? 40 saniye geliyor o lejyon. Biz kaç dakikaya gidiyoruz? 50 saniyede biz gidiyoruz. Bu lejyon kalabalık bir lejyona benziyor. Abi yapmayalım. Biz kendimizi yakmayalım. Biz imparatorluk başkentini tutmaya doğru gidelim. Şehre doğru ilerliyoruz. Bak, Vaden'in birlikleri görüyor musunuz? Abi adamlar çok akıllıca oynuyorlar. Yani kendilerini çok az yorarak bu adamlar şu anda bu oyunda ilerliyor. Ya bilmiyorum ben. Bizimkilerin hareketleri bana pek şu anda sıhhatli gelmiyor. Çünkü yani artık bu oyun çok farklı bir yere taşındı dostlar. Ben sizlere onu da öncelikli olarak söyleyeyim. Yani eskisi gibi bir durum bu oyun nezdinde söz konusu değil. Yani bambaşka strateji ve taktikler yapılabiliyor. Oyunun şu anda sıkıntısı şu, Age of Empires Mobile'ın. Hani madem sizlere bir etkinlik sunuyoruz, tam detaylı bilgi vererek sunalım isterim. Şimdi arkadaşlar oyun öyle bir noktaya geldi ki, öyle bir hale geldi ki asla şeydeki ilk günkü gibi veya ilk gün sonucuları gibi bir durum söz konusu değil. İlk gün sonucularında oyun zaten bitti. Hani mitolojik eşyalar, işte ne bileyim saçma sapan çok değişik etkinlikler falan derken oyun kendi benliğini kaybetti. Kaybetmiş durumda dostlar. Şimdi o yüzden herkes yeni sunucularda bir yeni maceralara yelken açarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben kendi adıma söylüyorum sadece. Benim ileriye dönük olarak şöyle bir hayalim var. Yani olur da hani gün olur. Mesela bana 10 kişi gelir, 15, ben yani 20 kişi olur bir şekilde. 20 kişi, bu arada en az 20 kişi düşünüyorum. Gerçekten benim sevdiğim 20 kişi bir araya getirip aslında bir sonucuda tekrar bir şansımı denemek de istiyorum bu oyun nezdinde, ama çok zor. Ben bunu biliyorum yani. Çünkü şu anda oyun ölmeye başladı. Yani tutunması, bu oyunu şu anda piyasa yapması çok zor. Günlük oyuncu miktarı da çok azaldı diye düşünmekteyim. Çünkü atılan video içeriklerden, YouTube'daki algoritmadan, dönen videolardan kendisini net bir şekilde belli ediyor. Ortaya çıkan bir istatistiki veri bu. Bunun şakası yok dostlar. Farklı oyunlar, farklı mobil strateji oyunları şu anda revaçta. Onlara doğru bir kanalize olma, onlara doğru bir dönme söz konusu oyuncular içerisinde. Gidip oyuncular o ilgili oyunları, mobil oyunları tercih ediyorlar. Ben bunun farkındayım. Haklılar da. Bakacağız. Gerisi kısmet. Şimdi bakalım, tekrar aşağıdaki birliğe saldırı olmuş kuleye bakalım. Kulenin durumu ne? Abi bu sefer gittik. Adamlar sağlam gelmişler. Sağlam vuruyorlar. Bakalım ne olacak. Gerçekten felaket vuruyorlar. Dostlar bayağı sıkıntı, ben sizlere söyleyeyim. Yani şu an kafa kafaya gibi bir durum söz konusu ama hani bu kati suretle söylüyorum, normal bir ilerleyiş değil yani şu an içinde bulunan ilerleyiş. Bakalım nereye kadar böyle gider, ne olur bilemiyorum ama yani ilk akşama, ilk savaşa göre gerçekten sıkıntılı bir durum aslında söz konusu. Şuraya baksanıza. Şu öldürmeleri. Abi adamlar fena. Yalnız bakın. Okçu birliği nasıl hızlı düşüyor, gördünüz mü? İşte bu yüzden Mulan kasmak oyunun en büyük para tuzaklarından birisi arkadaşlar. Oyunun en büyük harcama tuzağıdır Mulan. İlk sezon para verebileceğiniz sadece bir kahraman var arkadaşlar. O ilgili kahraman da tartışmaya kapalı şekilde kılıç ustası olan abimizdir abi. Miyamoto Musashi'dir. Miyamoto Musashi miydi? Yok, o değil. Adını doğru söyleyelim kahramanın. Neydi kahramanın adı ya? Aynen, Miyamoto Musashi, doğru söylemişim. Bu abimizdir arkadaşlar. Yani oyunun ilk sezon para verdiğinizde pişman etmeyen tek kahramanıdır. Saldırı aktif, kudret hasarı becerisi kullanan kırmızı savaşçılarda kumandan olarak kullanıyorsunuz abimizi. Ve uzun sezonlar boyunca da sizle kalabiliyor. Çok güzel bir PvP kahramanı, mücadele kahramanı. Şiddetle tavsiye olunur. Onun dışında ilk sezonda para verdiğinizde sizleri pişman etmeyecek bir kahraman Leonidas'tır. Gerisi anlamsızdır. Yani Mulan'a sakın para vermeyin. Çöpe attığınız bir para olur, bir birikim olur. Çünkü zaten ikinci sezonda
savaşçı süvariler revaçta oluyor. Yani Mulan'a yatıracağınız, Mulan'a harcayacağınız parayı gidin Lubu'nun kendisine harcayın. Havada karada her yerde sizi dengede tutan bir birlik olarak karşınıza çıkar. Çünkü oyunun geliştiricileri kati surette Lubu'yu dengeleyemediler ve Lubu çok afaki bir güçle bizlerin karşısına çıktı derken abi adamların birlikleri erimiyor. 422 bin birimi öldürdü Grey. Abi korkunç bir sayı. Yani adam öldürmeye devam ediyor. Ve çok zor eriyor şu anda orası. Yani bu kıtaya destek veriyorlar. Şu an kıtayı besliyorlar. Besleyemezlerse işin rengi değişir ama beslemeye devam ediyor. Jampati girdi içeriye. 180 bine tekrar çıktılar. Bizden destek yok. Kuleyi kaybedeceğiz abi. Bu net yani. Allah'ın emri 2-2-4 ben sizlere söyleyeyim. Çok zor tutarlar. Yani hani bakayım bizim Erdem ne kadar oldu? Tekrar bir Erdem gelmemiş. Birazdan gelir. Bayağı zorlu bir evredeyiz şu anda. Gerçekten çok tadımızın kaçacağı bir evre olacak. Tatlar kaçıyor arkadaşlar. Kemerleri bağlayın. Bitti abi. Kuleyi bizden net söylüyorum söke söke aldılar. Çok tatsız ve kimsenin de yapabileceği bu duruma bir şey yok arkadaşlar yani. Ben yine 63 bin birimi iyi öldürdüm diye düşünüyorum. Yapılabilecek fazla bir şey zaten yoktu yani. Benim gözümde en azından yoktu. Ki yarın gün içerisinde istatistikleri yine sizlerle paylaşırım. Savaş videosunu kaydettikten gönderdikten sonra. Yani gerçekten zorlu bir mücadeleydi abi. Hani şakasız zorlu bir mücadeleydi. Parametrelerin nasıl oynadığını görüyorsunuz zaten. Tatlar baya bir kaçıyor. 1 dakika 50 saniye İmparatorluk şehrine diğer birlik geliyor ve büyük ihtimalle sizlerin izleyeceği son mücadele olacak arkadaşlar. Ondan sonra burada kaydı salarız diye düşünmekteyim. Çünkü nereden baksanız şu an itibariyle 2 saat 6 dakika olmuş. Yoğun bir süre. Yoğun bir süre. Sizlere yani bir içerik çekeceğiz derken sizlerin bir noktada da biraz kafasını ötülüyor gibi oluyoruz. Hakkınızı helal edin dostlar. Yapacak bir şey yok. Zaman ayırıp izleyenlere de buradan tekrar selam olsun. Umarım iyisinizdir, afiyettesinizdir. Umarım hayatınız gerçekten güzel, iyi bir şekilde gidiyordur. Ben biraz stres atmak nezdinde aslında bu kadar uzattım. Normalde ben de bu kadar uzatmak istemiyordum. Ama mücadele güzel gidiyor. Mücadelenin tadı çok başka bu oyunda biliyorsunuz ki. İstemsiz bir şekilde bizler de savaşıyoruz gördüğünüz üzere. Abi bu savaş büyük ihtimalle sabaha kadar gider ve bu sırada çok fazla paket çekimleri olur. Paket çekimleri havada uçuşur diye düşünüyordum ben ama paket çekimleri de olmadı. Hayretler içerisindeyim. Bizim savaşımızda olmuştu çünkü ben hatırlıyorum ya savaşın öncesinde de biz çok kalabalıktık. O ilk günkü heyecan çok başkaydı. Şu an 47 kişiyiz bakın. 168 kişilik bir sunucuda 47-48 kişi olmak bir savaş nezdinde ilk mücadelede çok büyük bir sestir. Ben sizlere onu da net söyleyeyim yani. Hemen bakalım birliğin şehre gelmesine biraz süre var. Birlik şehre gelmeye çalışıyor. Evet kutsal kulesini, süvari kutsal kulesini Hov bir kere daha aldı, elinde tuttu ve geldi şu an rapor geldi. MVP karşı tarafta tabii ki Grey diye bir kullanıcı. Bizde de şu. Bakın ve toplam erdemde biz öndeyiz. Bu yine çok garip bir olay. 2139 erdem gelmiş. Abi siz şaka yapıyorsunuz yani hani bu çok afaki, çok garip bir olay. Hocam ne diyorsunuz ya? Neler gelmiş böyle. Materyaller güzel arkadaşlar. Ama tabii ki daha iyi materyaller istiyoruz derken savaş başladı abi. Savaş ayrıntıları dedik. İlk sıradayız. Müthiş bir öldürme grafiği. 23 bin kişiyi şimdiden kılıçtan geçirdik. 30 bin. 32 bin. Abi harikayız. Yani şu anda onda bir kayıpla iş yapıyoruz. Şu anda onda bir kayıpla yürüyor. Mükemmel bir grafik görüyorsunuz. Gerçekten çok tatlı bir grafik görmektesiniz. Felaket iyi. Sizlere net söyleyeyim. Felaket iyi. Şu an burayı tutarsak işlerin rengi farklı bir ivme alabilir ama buraya destek verebilirler mi bilmiyorum. Yani çok eksiği var. Bakın yaralı birliklerin şehri terk etmesi gerekiyor. Mücadele öncesinde, çarpışma öncesinde diğer seferberlik ordusu, rally dediğimiz ordu gelmeden önce şehri normal birliklerin terk etmesi, yaralı birliklerin şehri terk etmesi yerine can olarak çok ileride olan birliklerin gelmesi gerekiyor. Şimdi bu çok önemli bir ayrıntı. Yani şuraya bakar mısınız?
öldürme avantajında hala birinci sıradayız. Ama bu haybeden olan bir olay değil. Bu planlı gelişen bir olay. Yani bakın dikkatli buyurun. Bu sadece oyun bilgisiyle alakalı bir konu değil. Doğru stratejiyle ve doğru yerde bulunmayla da ilgili bir olay. Mesela şu anda oran bakın 1.110.000 kişi 650'ye düştü karşısı. Bu şu an canavar gibi bu şehri beslemeleri gerekiyor. Şehir beslenmediği sürece bundan bir fayda sağlayamazsınız. İstediğiniz şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalamazsınız. Şehri beslemeniz gerekiyor. Şu ana kadar bak, kaybettiğim birimlere bak, 19.000. Katlettiğim birimler 122.000. Karşıdaki lejyon eriyor şu anda ama biz de eriyoruz. Yani ne olması gerekiyor? Taze kan girmesi gerekiyor devreye. Şu an kılıçlı birlik girecek ki mesela içeriye benimkiler, benim süvariler, okçuları keserken içeriye kılıç kullanan piyade birlik girecek ki karşı taraftaki mızrak kullanan birimleri kessin. Karşıdaki seferberlik ordusu içerisindeki. Bunu yerine getirmediğiniz sürece çok zorlanırsınız arkadaşlar. Bu bir hakikat yani. Bu gerçekten kaçamazsınız. Ki bakın temel oyun şu an derken seferberlik iptal edildi. Seferberliği iptal ettiler abi. Hemen şehri terk ediyorum bak. Çıktım abi şehirden. Şehirden direkt çıktım çünkü çok yoğun birlik erimesiyle karşı karşıyayız. Ne yapıyorum? Şehir yaralı askerlerle dolu abi. Hemen onların da ilgileniyoruz. Hemen bakalım. İmparatorluk şehri. MVP tabii ki biz abi. Bitti abi, olaya bakar mısın? Bak şu mükemmel bir, bunun o tatmin olma olayı, oyundan zevk alma olayınız burada zirvelere çıkıyor abi. Çünkü siz burada işinizi yapıyorsunuz. Burada attığınız hasar sizin ortada. Bak mesela birlik ayrıntıları diyoruz. Hatta karşılaştırma diyelim direkt. Ayrıntılar. Şuraya bakar mısın? Canavar gibi hasar dönüyor şu an burada. Bak adam da canavar gibi hasar atmış. Ki benden daha iyi hasar atmış bu adam. Çünkü belli yani bu adam para yatırmış oyuna deli gibi ama biz doğru yerde doğru şekilde bulunduğumuz için çok daha karlı bir şekilde buradan ayrıldık. Dikkat buyurun. Bu önemli bir kıyastır yani. Doğru yüzük, doğru kahraman teçhizatı. Bunların her biri bu oyunda önem arz eden konular. Hadi bitirsin şu hastane işini, bitirsin lütfen. 14 kişi. Yok abi bu çok, yardımlar çok istediğimiz gibi gelmiyor. Tatlar kaçıyor arkadaşlar. Hemen aldık abi. Hastane boş şu an. Oyunda sürekli surette hastane boş olacak. Hastane boş olmadan sizin orada o şehirde tutunmanız çok zor. Hemen bak abi ne yaptık? Hemen her şeyi aldık buradaki. Çok güzel. Yolda ordu gelirken de hemen şöyle ne yapalım? Ordu geliyor abi, hemen şurada süvarilerin can bonusu. Ver babacım. Tamam, doldurduk bunu. Tamam. Süvari hasarını da arttırdık. Mis gibi bak, çiçek gibi olay. Herkes üzerine düşen görev yapıyor abi. Şimdi süvariler geldi. 40 dakika iyileştirme süresi. 40 dakika ne demek ya? Allah aşkına. Terfileri de yapalım abi. Hemen yaptık terfileri. Tamam. Yeterli abi. Çok fazla erittik. Var olan süreyi, var olan durumları. Bunlar sıkıntıya yol açacak belli. Şimdi başkente destek ordusu atılmış. Bu ordu gitmeden önce. Ha, destek ordusu azami kapasiteye ulaşmış diyor. Yürütelim abi, biz manuel kendimiz çıkalım. Hepsi 5. seviye süvari, tamamdır, gayet güzeldir. Hemen bakalım, Mızrak Kutsal Kulesi'ne de asker çıkartılmış. Onu da yolladık. Evet dostlar, bu savaş biraz daha, bu mücadele sürecek gibi. Yarın sizlere gün içerisinde ilgili videoyu atar. Nihai durumla alakalı olarak da bir değerlendirme canlı yayın açarız belki akşamına. Şimdilik kendinize cici bakınız diyorum. Hoşça kalınız diyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Tatlı bir pazar seyri olması nezdinde sizlere ben bu ilgili videoyu atacağım diyorum. Ve iyi geceler diyorum. Şimdilik hoşça kalınız diyorum. Gün içinde görüşmek dileğiyle. Eğer mücadele hoşunuza gittiyse yorumlarda
değerlendirebilirsiniz. Beğeniyle kanala destek olabilirsiniz. Abone değilseniz ve mobil strateji oyunlarına hevesliyseniz de kanalı takibe alabilirsiniz.